motor yağı ile alakalı sizlere de daha önce söylediğim gibi yanlış bilinen doğruları ya da doğru bilinen yanlışları aktarmak üzere Bravo'nun standını gördük. Uğur Bey'i gördük. Dedim yağ ile alakalı bilgi almak istiyorum. Çünkü internette çeşitli söylentiler var. İyi yorum yapanlar var, kötü yorum yapanlar var. Nedir ne değildir bu Bravo motor yağı, yağ çeşitleri nedir? Bunları bize söyler misiniz dedi. Tabii ki zevkle dedi. Öncelikle motor yağının yerli yağ olduğundan bahsetti. Bunu da 0869 kodunu da gördüğüm zaman gerçekten gurur duydum. Çünkü neden paramız dışarıya gitsin, neden bizler kaliteli motor yağını kendimiz üretmeyelim düşüncesiyle kendilerinden bilgi almak istedim ve sizlerin de sorularıyla beraber Uğur Bey'e bugün yağ ile alakalı öğrenmek istediklerimizi soracağız. Merhaba Uğur Bey. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş gördük. Datça Motofest'teyiz. Böyle güzel şeylere vesile olmasını temenni ediyoruz. Evet. Şöyle size mikrofonu verdim. İzleyeceğiz. Yani güzel bir etkinliğe katıldık, son derece hoş. Motosikletçiler açısından da gerçekten doğal zaman geçirme ve bir araya gelme, hoşça bir anı oluşturma şeklinde yapmışlar. Biz de burada etkileşim sağlamak için Sorular okur musunuz? Motosiklet Festivali'nin ana madeniyat Bize sponsoru oldu. soruları okuyun buradan. Son derece güzel bir çalışma oldu. Birçok kullanıcı ve merak eden arkadaşa burada sunum yapıyoruz. Evet. Şimdi de Onur Bey ziyaret ettiler, tanışmak istediler. Her ne kadar kendi başlarından bir olay geçmiş, dedik, her ne kadar demoralize olmuş olsalar da Yolda aracım bozuldu. 10 kilometre kala biraz stresli bir yolculuk geçirdik. Ama o stresin üzerine de sizlere vermiş olduğum sözü tutmak için doğrudan yağ standına yöneldim. Daha önce de bazı yağ firmalarıyla görüşmeler yapmıştım. Bir de kendilerinden dinlemek istedim. Sizlere de bileniniz var, bilmeyeniniz var. En çok bilinen şeyler yağın viskotize değerleri. İşte 10-40 nedir? 10 derecedeki çalışma değeriyle 40 derecedeki çalışma değeri gibi bilinen sadece kalıplaşmış terimler var. Ama üzerindeki yetkiler, çalışılan sentetik, yarı sentetik ya da madeni yağ ne gibi bilgiler bunların tamamını bize maalesef ne üreticiler ne ustalarımız söylemiyor. Üreticiler sadece bu bilgileri kendi web sitesinde teknik dokümanlarla paylaşıyor ama her kutunun üzerinde de maalesef Türkçe yazmıyor. Bu kutuyu da aldığınız zaman üzerinde Türkçe yazıyor olması gerçekten beni ayrıca mutlu ediyor. Çünkü her ürün üzerinde maalesef Türkçe yazı yok. Şimdi gelelim. Örnek veriyorum elimdeki bizim de gruplarımızda konuştuğumuz amortisörlerde kullanılan amortisör için hidrolik yağ. 5V demiş. Değerinden bahsetmiş bize. Nedir abi amortisörlerde kullanılan yağ? amortisörlerde ne önemli? Hidrolik sistemle alakalıdır. Nedir? Etkileşimde tepki önemli amortisörde. Bir noktada hava yapmaması. İçerisinde köpük önleyici katık paketinin tam olması. İki, sistemde yaşam ömrünün uzun olması. Yaşam ömrü demek içerisinde kullanılan baz yağ kalitesi ve katıklar olarak geçiyor. Bu da sistemde işte kararlılık dediğimiz şeyin detayında eğer kararlı bir ürün ise uzun vadeli olarak sizin keçelerde ve yataklarda yıpranmayı minimize edecek ve amortisörün ömrünü uzatacak. 3. içerisinde kullanılan kaliteli ise eğer, mesela biz burada da sentetik olarak üretiyoruz ve yüksek viskozite indeksi olarak üretiyoruz. Yani standart bir ürün değil. Buradaki amacımız ne? Hem soğukta hem sıcakta stabiliteyi arttırmak. Stabilite ne kadar iyiyse kararlılığı, yani ne sıcağı gördüğünde incelmiyorsa, incelirse bu sefer kompresyonu eksiltecek, işte yağ eksiltecek. Keçelerden kaçınma riski var. Kesinlikle. İşte soğuğu gördüğünde kalınlaşırsa bu sefer katılaşacak. Bu da tepki süresini azaltıp sertleştirecek. Amortisör üzerinde de o sesi de biz duyuyor Evet. olabileceğiz. Ve yaşam ömrü kısalacak. Bunu ne kadar minimize edersek o kadar iyi. Biz de en iyisini sunduk sizlere. Güzelce. Bu portföylerimiz zaten müşteriler tarafından son derece memnuniyetle kullanılan, beğeni gören ürünler. Peki abi en çok kullanılan motor yağı 1040. Bu 1040'ı arabalarda da kullanılıyor, motosikletlerde de Evet. kullanılıyor deniliyor. Ama araba ve motosiklet arasındaki
yağda bir farklılık var mı? Ya kesinlikle farklılar var. İçerisinde kullanılan kasıtlarla alakalı ana problem güzelliğini. Burada ufak detaylara dikkat etmek lazım. Kullanılan motorlarda açıkçası. Motosikletlerle araba şöyle söyleyeyim %80-85 benzer. Bu %15'lerdeki %20'lerdeki farklı katıklar ve hassas tasarımlar belirliyor. Biz burada MA, MB kriterlerini baz almıyoruz. Biz burada daha çok müşteri odaklı olarak baz alıyoruz. Sebebi ne? Şimdi biz 25 yıldır bu sektördeyiz ve dünya markalarının Türkiye distribütörlüğünü yaptık. Ve bu distribütörlük esnasında dediğiniz gibi önceden biz de ezbere bu işi yapıyorduk. Ve yüzeysel zannediyorduk. Yani ürünün üzerinde yazanın yeterli olduğunu. Ama işin içerisine girdiğimizde 99'da 2000 yıllarında şu olayı yaşadık. İstanbul'da 1 litre yağ eksilten aracın işte şu anda Akdeniz'deyiz, Datça'dayız. İşte bu bölgeye geldiğimizde buranın işte iklim koşulunun daha sıcak olması, dağlık olması 3 litreye çıktığını gördük ve bunu paylaştık yurt dışıyla. Neden dedik? Neden böyle bir şey oluşuyor? Yani stabilite değil. Onlar da size kesin JASO standardında, ben yağ üretiyorum JASO standardına göre bu araçlarda bu olmuyor. Neden sizde oluyor diye onlar da size soru sormuş İnanın olabilir. Avrupalılar ve diğerleri dümdüz. Yani teknolojiyi belirleyen firmalar belli açıkçası. Şimdi buna dönük olarak bu firmaların yaklaşım tarzları da ezbere. Çünkü dünyada standartları koyan 4-5 tane ana firma var. Evet. Oyunun kurallarını bunlar belirliyor. Abi Diğerleri çok kısa bir vaktini alarak özür dileyerek Gel Uğur katıl abicim, bize, Cumhur sizi Bey. de böyle alaraktan sizin bu Şöyle tarafa söyleyeyim. alalım abi. Umur Bey yani şöyle söyleyeyim artık firmamızın fahri YouTuber'ı kendisi. Yani şöyle söyleyeyim bugüne kadar kaç 100 bin dolar verdik size? Umur Bey. Ben şu ana kadar herhangi bir ücretle Niye 100 bin dolar, 200 bin dolar? şöyle yerli üretici olduğu için kendim Evet. yapılan videoları ya ben bir şey dener ben bir şey zaten kullanacağım zaman denerim test ederim bayağı bir sorup soruştururum. Yerli ürünlere de bir hassasiyetim var benim. Teşekkür ederim. Çünkü milliyetçi birisi. Öncelikle yerli ürünleri. Bu yağla alakalı birçok deneme yaptım. Hatta Uğur Bey, Bünyamin Bey hiç haberi olmadan dedim abi ben şu denemeyi yapacağım. Sizden sadece şunları istiyorum. Tamamen haberleri olmadan bu denemeleri yaptım. Ve bütün sonuçları çok iyi bir şekilde geldi. Şimdi bizde üzülerek söylüyorum ki şöyle bir şey var. Bu ormanda şeker herhalde abi. Üzülerek söylüyorum şöyle bir şey var. Herkes vatan millet sakar ediyor ama yerli bir girişimci bir şey yaptığı zaman sanki biz üçüncü dünya ülkesiymişiz gibi bakıyorlar. Yani biz beceremeyiz onu. Bunu yabancılar beceriyor, biz beceremeyiz. Burası bu firma benim gördüğüm kadarıyla katık teknolojisi üzerine iyi şeyler yapan. Yani sonuçta ne diyoruz abi? Bir Türk dünyaya bedeldir diyor. Kesinlikle, kesinlikle. Evet. Ama güzel olarak diyoruz ki bunu bir Türk başaramaz diyoruz. Ama gerçekten O da bize yıllarca verilen algı hipnozu. Siz Gerçekten. yapamazsınız, başaramazsınız. Gerçekten. Sizden ancak ameli olur, sizden çalışan olur. Siz sadece işte tüketicisiniz, kullanıcısınız. şimdi şöyle mesela insanların biliyorsunuz bir tipik olarak insanlar fikri olmadan zıplıyor. Yani illa bir şeyde bir laf söylemek gerekiyor. Şeyi bulurlar kendine. Gerçi çok merhametli bir nesil ama her şeyde dahil olmak istiyoruz. İster istemez. Şu var. Yani mesela bu firma çok reklam yapıyor. Halbuki diğer firma daha çok reklam yapıyor. Doğru. İşte bu firma işte ayran gibi neden çalkalıyorlar? Neden bu yağ çalkalanıyor? Birbiriyle yoğunluğu ayrı olan sıvılar her zaman zaten çalkalanmak zorunda. Yani bu hangisi olursa olsun. Aynı zamanda eleştiren arkadaşlarla da görüştüğüm zaman kullandın mı abicim? Ya hayır kullanmadım. Peki kullanmadığın bir şeyi nasıl yorum yapabiliyorsun? yapabiliyorsun? Ya da İlginç bir şey. ya da şöyle yani bir anekdot daha vereceğim. Adamın motoru bitmiş. Artık rektifiye gitmesi gerekiyor. Adam bu yağı kullandı bir şey yaramadı. Şimdi Victoria Secret diye bir marka var. Onun mayosunu 90 yaşında bir kadına giydirdiğin zaman güzelleşmiyor. Yani. Çok güzel benzetme yaptın. Yani o yüzden ben kendim şahsen kullanıyorum.
Hatta önümüzdeki hafta Hayabusa'daki katıksız olarak kullandığımız yağ testlerini yapacağız ki 4 tane motor beyni benim motorun üzerinde aynaya sokuldu. 4 tane farklı beyin üst üste redline yapıldı. 12.000 devire çıktı. Yağın normal bir yağ bitme zamanı gelmesine rağmen mesela 6.000 kilometre oldu. Bitme zamanı gelmesine rağmen hiçbir sıkıntı yaşanmadı. Oradaki bak şöyle söyleyelim. Şimdi dyno'ya sokuldu. Dyno'ya sokulan diğer markaların son derece fanatik, çok büyük bir kullanıcısı ve bizim markadan da birazcık uzak duruyorlar. Sebebi biz o tarafa bizden istedikleri yatırımı yapmadık diye. Onların dediği şey bizim için öncelik yatırım, doğru mu? Tabii. Yani doğruyu konuşalım. Burada şöyle bir şey var. Firmanın normalde reklamlarında bu yağ uçurur, kaçırır vesaire ama kullanıcıların kullandıktan sonraki yorumları, farkı gördükleri zaman böyle olduğu için insanlar inanamıyor, inanmak. Bunun için de şöyle bir şey yapmak lazım. Benim nacizane tavsiyem. Ben de senin gibi bir yağ kullanmadan önce motorun desibelini de ölçüyorum. Çıkacak olan ses ne? Tek eksiğim yağ viskotize ölçüm makinesiyle ilgili. Ben istiyorum ki sıfır motoru alayım, sıfır motorun içerisindeki yağdan numune alayım. Daha marş yapmadan bir viskotize değeri bakayım. Bu motoru rodaj bakımına gelene kadar örnek veriyorum 1000 kilometre bu yağı kullandım. O yağı dökerken de aynı şekilde o yağdan numune alabileyim. Daha sonra bunu X yağda ve Y yağda yağları bu şekilde yapıp bu bir emek isteyen, bir zaman isteyen ve yol isteyen bir şey. Ama bunu bizim adımıza zaten firmalar yapıyor. Bu firmalarda hızlandırılmış testler var. Bu testlerle beraber bu aşındırma testleri yapılıyor ve sonuçlar ortaya çıkıyor ve buna göre çeşitli şartları, koşulları oluyor. Şimdi bizim burada neye güvenmemiz gerekiyor? Üreticiye güvenmemiz gerekiyor. Üreticide de dediğiniz gibi bazı bilindik markalar çokça reklam yapıyor. Yani örnek veriyorum bir tamirhanenin tabelasında görebiliyorsunuz, bir yerin kartında, kart listinde, banknotunda bu gibi şeylerde ama öncelik ben de sizin gibi milliyetçi biriyim. Öncelikle her zaman ben bu koda bakıyorum. Şayet yerli ürünse üreticiye bakıyorum. Sonra bu üreticinin hangi standartları, hangi belgeleri aldığına bakıyorum. Kutunun bile kaç kere geri dönüştürüldüğünü buradaki ok işaretinden baktığınız zaman geri dönüştürülmüş, 2 kez geri dönüştürülmüş bir ürün. Yani çöpe gitmemiş, ürün her şekliyle geri kazanıma gelen bir ürün. Sonra JASOL standardı, API ve SN. Bunlar nedir? Bunlara bakarım. Bunları hangi üreticiler tavsiye etmiş? Genelde de hep Avrupa ülkelerinde ve bu bizim milliyetçiliğimizin dışında bazı yapılanmaların yağ standartları olduğunu, bu yapılanmalar da kendi ülke şartlarına göre yağ değer koyuyorlar. Ama bu yağ örnek veriyorum Almanya'daki kullanılan yağın değeriyle bir Afrika'daki yağın değeri aynı değil veya bir Rusya'daki yağın değeri aynı değil. Ona göre de o ülkenin kendi üreticileri ya da yağ üreticileri o ülkelere göre çalışma yapıyor. Uğur Bey'in de başta dediği gibi biz neden bizim ülkemizde kullanılan yağlar araçlarımızda eksiliyor sorusuyla yola çıktık ve daha iyisini yapmak sonuç şeyleriyle beraber en iyi yağ. Sadece eksiltme değil. En iyi Bakın yağ şimdi yapma bugün, kararı aldık. Bir hazır elbise almak, hazır elbise kullanmak vardır. Lafını kestim. Bravo ya güven vermiyor. Neden güven vermiyor kardeşim? Bunu bize Abi söyle. canlı- o arada da canlı- canlı yayındayız. O arada biz de söyleyelim Şimdi, yani. şimdi arkadaşım ben sana bir cevap vereyim. Güven vermiyor ya da veriyor. Genel bakış açın değişsin diyor. Şimdi arabaların tamamında ya da motorların tamamında hatta sanayi makinelerinin tamamında şöyle bir ibare var. Bu makineye şu yağ tavsiye edilir. Bu yağ nedir? O adamın kendi ülkesinin yağıdır. Diyor ki ben makineyi yaptım, kendi üreticim destek olsun. Peki bu yağı koyduğun zaman makinede bir sıkıntı ya da araçta bir sıkıntı olduğu zaman efendim ben sizin ürettiğiniz ya da sizin tavsiye ettiğiniz yağ koydum ama aracımda sıkıntı var dendiği zaman sana iyi tamam sıkıntını giderelim demiyorlar. Bakın sadece kendi üreticileri. Şimdi bu yağ güven vermiyor derken ben 5 tane videosunu yaptım. Videolarımda şöyle kendim senden yani sizden daha nasıl diyeyim şüpheciydim. Dedim ki soğuk gene test yapmayalım. Ben bunu koyayım motoruma. Nerede kullandığını söyler misin? BMW GS R1250 1250 GS Tropi'de ve 0 ve GS yani daha ya 5000 10.000'deki kilometredeyken yani son model 2023 ya da 24 ve evet. 23'te ve Hayabusa'da kullandım. Dedim ki ben Hayabusa- bu yağı Hayabusa kaç model? Hayabusa'da 23 model geniş. 2023 model. Ve bu bahsetmiş olduğum makineler bu arada araya giriyorum.
normal araçlarınız 6000-6500, dizeller 5000'e kadar çeviriyorken, yani Redline'dan bahsetmiyorum. İyi olan spor otomobiller 9000 devir çevirirken bahsettiğim motor kaç devir çeviriyor? 14-15 bin lira. Yani bir aracın çevirebileceğinin 2 katı kadar daha hızlı. Şöyle Çevirmeyle söyleyeyim, daha Onur fazla Bey, sıkıştırma yapıyor. Şu anda biz mesela o arkadaşın sorusunu bunun ne kadar da söylesek, burada amuda da kalksam ben bu kiloyla cevaplayamıyorum. Yani zaten hani milliyetçilik dediniz ya, ben buna katılmıyorum. Niye? Şimdi milliyetçilik ayrı bir şey. Allah'a şükür. Neslimiz bizim özeldir. Ama vatansever olmak, yani bu vatanın evladı olmak en önemli değerdir. Çünkü aynı gemideyiz. Milliyetçilik Aynı şudur. gemideyiz. Senin eğer malın kötüyse eğer, benim bunu uyarmak da benim için Kesinlikle. milliyetçiliktir. Zaten. Tamam mı? Hayır, Bu onun bir ötesine zarar- geçelim. zarar. Bak, onun ötesine geçelim. Yani bu vatan hepimizin. Mesela bu vatanda da şöyle söyleyeyim. Aynı geminin içindeyiz ya. Şimdi burası bir şeyleri güzel, iyi yaparsa, hani bu ne diyorum, hani şahsım tamam milliyetçi. Okey. Ama milliyetçi olmasak bile bu vatanın içerisinde bulunan insansak, burada o başarı varsa ve buraya bir değer katıyorsa, bilin ki bu buradan bütün herkese yayılacaktır o zenginlik ve burada kalacaktır. Burası zengin olacaktır. Ve buranın özgürlüğü olacaktır dışarıya karşı. şimdi Bu arkadaşım- sadece bizimle alakalı bir şey değil. Ben şimdi arkadaşın sorusuna cevap vereyim. Şimdi arkadaşım, BMW motoruma koydum. 4000 kilometre yol yaptım. Videoları var. 4000 kilometre yoldan sonra çıkarttığımız yağı test ettik. Aynı zamanda servisin koyduğu yağı da bir köşeye koymuştuk. İkisini test ettik. Bu yağın 4000 kilometrede motordan çıkanı bile fevkalade sonuç aldım. Bu arada ben test yapmadım. Hani şöyle, ben bununla alakalı testi şöyle yaptım. Ustama götürdüm. Benim ustam çok iyi bir usta. Kazım Usta. Kazım Ustam, bu yağı koyacağım, bakar mısın? Adam yağa 50 baktı. senelik usta sanırım. Dedi ki bir sıkıntı yok. Koyalım, görelim. Tamam, koyduk. 4000 kilometre sonra Kazım Usta kendi denedi. Mesela direkt sıcak yağ denedi. Dedi ki Cumhur, özellikle sıcak yağdan örnek aldım ki ben bilmiyorum mesela, bunu oradan öğrendim. Sıcak yağ dedi, daha ince olduğu için dedi problem çıkartacak mı diye çıkartmadı. Ondan sonra tekrardan koyduk, fuarda denedik. Çünkü insanlar şunu düşünmesin. Ya soğukken bu test hikaye. Bir koyduk, tekrardan bir 4500 kilometre yaptık. Onda da aynı sonucu verdi. Ve bu arada ben bu yağları kendim, herhangi bir öyle koli var. Kolinin içinden kendim seçtim. Hani bana al bu yağ demediler. Çünkü dedim ki ya Yani şahsına özel bir ürün üretip göndermeyin. belki dedim hani olabilir ya, kandırılabilirim. Belki onun içinde özel bir katık vardır vesaire. Bu arada şöyle bir şey söyleyeyim. Şunu da denedim. Bunu da nasıl denedim? Şimdi O arada o firma, yakıt katkısı. pardon şu. O da yağ katkısı. Ha, yağ katkısı. Yağ katkısını şöyle denedim. Servisten çıkan kendi koydukları yağ, şunu koydum. Aynı sonucu bunu koyduğun zaman da verdi. Yani inanılmaz bir şekilde ustam bile çok hoşuna gitti. Çok hoşuna gitti. Yani Yani şöyle söyleyeyim, ben orada mesela gördüğünüz sonuçlar ürünün içeriğinde sadece %20-25'lik kısmı görüyorsunuz. Yani bunlar çok büyük laboratuvar getiriyor. Şimdi biz burada yaptığımız şey, bakın beyler, 25 yıldır sektördeyiz. Yani biz dünkü bir firma değiliz. Sadece bugün son birkaç senedir yürüyüş tarzımızı değiştirdik. Kitlelere dönük olarak yaptığımız iş başarılarını videolar halinde çekip, işte bu alanda ne derler, sosyal medyada temsilcisi olan, taraftarı olan, takipçisi olan arkadaşlara ürünlerimizi sunduk. Lütfen siz kendiniz doğal bir şekilde kullanın. Ne gördüyseniz onu söyleyin. 1 gram üzerine koymayın ve biz bunlara hani ücret vererek, yani bunun karşılığı arkadaş biz sana bu ücreti verdik, sen bizim hakkımızda işte pozitif reklam yap da demedik. Çünkü gittiğimiz yol bizim uzun bir yol, samimi bir yol. Bunu da herkes görüyor ve daha da iyisini görecek. Ve biz dünkü bir firma değiliz. 25 senedir bu işi zaten bu şekilde yapıyoruz. Sadece tek eksikliğimiz, böyle bir teknoloji konusunda Türkiye bunu kaldırabilir mi diyorduk. Erken mi acaba diyorduk. Erken olmadığını gördük. Son tüketicilerle bir araya geldiğimizde en basit scooter kullanıcısının bile motoru için kaliteli bir ürün istediğini gördük ve biz sahaya sunma kararı ve bunu da sosyal medyayla kitlelere ulaştırma şeyini aldık ve stratejimizde diğer firmalar işte paraları başka yerlere yatırırlarken, işte yarışçılara, şunlara, bunlara, ve yarışçılar ürün iyi olmasa da ben bunu tavsiye ediyorum diyor. Ama onlara kimse bir şey demiyor. Ama biz halkımızın içinden doğal. Yani şimdi sağ olsunlar Cumhur Bey bugüne kadar kendisine tek verdiğimiz, kendi motorunda denemesi için ürün verdiğimizdir. Yani başka bir şey değil. ben şunu söyleyerekten arkadaşlar kaçacağım. Bakın arkadaşlar,
Kaç mı acaba? Motosikletle alakalı, R'li söylüyorum da kusura bakmayın, dil öyle alışmış. Motosiklet biliyorsunuz trafikte fark edilmiyor, kimse görmüyor. Motosiklet camiası tamamen her konuda ikinci planda. Bu yağda da aynı. Siz mesela televizyonlarda ne yağ görüyorsunuz? Araçlarla alakalı sürekli geliştirdik, onu geliştirdik. Üçüncü formül, beşinci formül, en yeni formül. Arkadaşlar arabalardaki motorlar sürekli gelişiyor ya. Onunla alakalı bu yağ firmaları sürekli bir böyle devrim niteliğinde bir şeyler yapıyorlar ya. İşte motosiklette yapmıyorlar onu. Tamam mı? Çünkü diyorlar ki ya motosiklet önemsiz. Tamam. İşte bu firma diyor ki hayır kardeşim motosikletler de önemli. O yüzden her motor için ayrı ayrı performans sağlayacak ya da sizi mutlu edecek ürünler. Yani Çok doğru. tek yanlışları bence tamam mı? Yalan atmamaları. Tamam mı? Yalan atmamaları. Bir de çok fazla reklam olmaması. Neden? Ben isterim ki sosyal medya üzerinde ya gruplarda, herhangi işte Facebook grupları, Instagram grupları, Telegram grupları çokça yağ tanıtımı yapılması gerekiyor. Mesela az önce Uğur abinin bahsetti. Böyle antiparantez yapıyorum. Siz kimli ya da kimlerden bahsettiğini anlıyorsunuz. Yani bir kişinin kötü yorumu size kötü yorum olarak gelmesin. Çünkü her ürün, bir telefonda olur, balatası yani aklınıza gelebilecek her ürünle 100 kişiden 100 kişiyi memnun edemezsin. Şahsen ben de alacağım, aracımla ilgili olan yağı deneyeceğim. Bunu da biskotize makinesi bularak yapmaya çalışacağım. Çünkü şu an en son koyduğum yağı gördünüz, Pitoline kullanmıştım. Brava'yı da deneyeceğim. Kendileriyle zaten detaylı bilgileri aldım ben. Bunu da size bu yağ değişiminde aktarıyor olacağım. Ama benim soracağım bir soru var, neden Brava yağı? Siz para kazanmaya geçin. Gerçekten vatandaş neden Brava yağı? Yerliliği de geçti. Yok, Neden özel Brava yağı? tasarım bir üründür. Mesela siz Antalya'dasınız. Evet. Ben bir ufak bir cevap vereyim abi. Kusura bakma. Estağfurullah. Şimdi mesela kahvaltı yapacaksın. Alelade bir yerde ekmek arasına kaşarı tost basıp da yiyebiliyorsun. Ama Van kahvaltısı da yiyebiliyorsun. Doğru. Bence bu yağ ya ben abartmıyorum yani gerçekten Van abartmıyorum. kahvaltısı mı güzel, Hollanda'da bir kahvaltı mı güzel? Ben abartmıyorum. Ben kendim Van kahvaltısı. şimdi bir de şöyle bir güzellik var. Yani biraz daha gerçi de biraz rahatsız olmuştum. Ya Uğur abi sürekli de arama tamam ben sana söyleyeceğim demiştim. Şimdi ben motora koyduktan sonra Uğur abi ve Bünyamin abi yağıyla çocuğuymuş gibi uğraşıyor. Nasıl? Cumhur, yakıtla alakalı farkı gördüm mü? Abi ben görmedim. Ben sürekli reklam yapıyorum. Görmedim. Cumhur motorunda ne değişiklikler gördün? Bize bildirir misin? Sürekli böyle bir geri dönüş şey yaptı. Ve o çok beni mutlu etmişti. Hani kendileri yağ ile alakalı gerçekten şey yapıyor. Ben neyi gördüm? Ben yakıtı görmedim çünkü test etmedim. Çünkü yani benim BMW'nin üzerinde bastığım zaman 12,5 yazıyor. Realde ölçtüm 14,8. Yani Atını seviyorsun, arkasını Ama- düşünmüyorsun. ama- Ama arkaya ilave içerisine koyduklarını tabii ki ihmal etmiyorsun. motorun canı, kanı yağ. Bir de sizin mesela özel tespit ettiğiniz ve sizden öğrendiğiniz mesela motosikletlerde en önemli şeylerden biri yağ tafası ve orada da mıknatıs var. Doğru mu? Geçen ben de bakımında Aynen. bayağı Şimdi siyah. Ben Harika. Mesela bak bizim ürünümüzü de Cumhur Bey kullandı ve kendisi orada mıknatısı da gösterdi. Bizim üründe tertemiz mıknatıs yani 4000 Ben kilometre. Doğru mu? şöyle bir şey yaptım. Şu an Hayabusa'dan yağ çıkartacağız ya. Dedim ki 1000 çift sıfırla bir tane hassas terazi alır mısınız bana? Tamam hemen aldılar. Tamam. Dedim bir tane daha şimdi bana atıyorlar bir tane video bir marka. Abi bak bu marka da böyleymiş. Videoları var. Dedim ki bu yağı bulur musunuz güzel dedim. O yağı da buldular. Şimdi ben Hayabusa'dan yağı çıkartırken şöyle yapacağım. Bu standart misketi ölçeceğim ağırlığına 50 gram. İlk önce o yağda deneyeceğim. Sürtünmeyle hani göstererek değil. Hani bu gösterdik bazen kamera açısından belli olmuyor. Göstererek üzerindeki ne kadar metal eksilmiş o yağla ve Brava ile ne kadar metal eksilmiş. Zaten 50 şey aynı şartlarda. İki aynı makinede ikisinde de sıfırken yapmak lazım. Çünkü içerisinde metal aşınması da olabilir. İlk 1000 kilometrelik aşınması, 2000 kilometrelik gibi. Bir abimiz demiş ki diğer markalar üretim yeri varken bu markanın üretim yeri ambalaj üzerinde neden yazmıyor? Ben az önce birinde okudum.
burada gördüm. Hatta zaten 869 demek yerli üretim demek bu arada. Ya şöyle söyleyeyim. Ben bu de az soruyu önce çok güzel Türkiye'de soruyor üretilmiştir. arkadaşlar. Bakın diyor ki Brava Endüstrisi tarafından nanoteknoloji ile Türkiye'de tasarlanmış, üretilmiş ve paketlenmiştir. Yani siz hangi ürüne baktınız? Nerede göremediniz? Yok yok, şimdi orada vatandaşın söylediği üretim adresini görmek istiyor. Üretim adresini görünce bu bizim kalitemizi ne kadar arttıracak onu merak ediyoruz. Yani merak ettiğiniz şey sizin güven mi, kalite mi, işte ne derler, bunun harici işte üretim yeri mi, üretim yerinde işte gelip güzelce ne işte videolaştırılması, nasıl üretiliyor, işte kazanın içerisine girelim, nasıl koyuluyor, güzelce ne içine ne koyuluyor, diğer şeyler. Bakın biz şunu özet olarak söylüyoruz, biz herkesin söylediğini cevaplamak mecburiyetinde değiliz. Açıkçası dünyada eskiden, merak ettim. lütfen şöyle ben bir müdahale edeceğim, süreci yönetelim. Şimdi artık üretmek bir teknoloji değil dünyada. Türkiye'de maşallah tekstil üretiliyor değil mi? Evet. Çok da güzel üretiliyor. Ama Türkiye'den dünyaya açılan bir marka var mı? Doğru düzgün. Yok. Avrupalılar bizden ileride değil mi? Bunu kabul ediyoruz. Amerikalılar bizden ileride. Vatandaş siparişi veriyor, bizler üretiyoruz. Bizler üretimde işte %10-15 kazanıyoruz. Doğru mu Cumhur Bey? Yani işte asgari ücretler birazcık yükseldiğinde ihracatçılarımız vız vız ediyor. Batacağız diyorlar. Rekabet edemiyoruz. Nereyle? Artık Çin'le rekabeti bıraktık. Çin bizi geçti. Şimdi Afrika ile rekabete başladık. Afrikalılar da bitince kimle yapacağız? Artık Amazon'daki yerlilerle rekabet edeceğiz fiyatta. Şimdi olması gereken esas şey bakın markalaşmak. Ama abinin yani şeyinizi de ben şahsi olarak mesela abi Ya şöyle arkadaşım söyleyeyim, öyle. bakın, biz- Bence mesela olması gerekiyor. Hayır. Şimdi sence olması gerekebilir. Üstad için olabilir. Fabrikanız Yani yani ofisiniz var, şeyiniz var. Peki bakın. bu bilgiler web sitemizde yazıyor mu? şimdi bakın Akçaburgaz tesis yazıyor. Ne derler? Ofis yazıyor. Arkadaşların aradığı şey ne derler? Şimdi bizim mesela üretim tesisimiz var. Hayır. Ama tesisimizi biz Ar-Ge olarak kullanıyoruz. Kütlesel üretim için kullanmıyoruz. Başka tesisleri de kullanıyoruz ara üretim için. Bu kadar net. Ve aynı tesisler bugün dünya markalarına da belli üretim yapabilme yeteneğinde olan, altyapısında olan güvenilir yerler. Ama buralarda yüksek teknoloji birikimlerimizi aktarmıyoruz. Biz daha çok buralarda ara üretim, elleştirme yaptırıyoruz. Yüksek teknolojiyi kendi tesisimizde yaptırıyoruz. İlerleyen saatte de daha ileri teknoloji tesis açılımımız olacak. Hatta açıkçası dünyada belli tesisleri, kendi tesisimiz değil, başka firmaların da tesislerini ara tesis olarak kullanacak. Şu anda dünyada zaten yüksek teknoloji üzerine çalışan bütün firmalar bunu yapıyor. Apple nerede üretiliyor? Çin'de. Nerede tasarlanıyor? Kaliforniya. Tasarlandığı yer mi önemli, üretildiği yer mi önemli? Şeklinde. Şimdi Çin'de affedersin 100 dolara mal ettiriyor, dünyaya 1000 dolara satıyor. Yani şimdi hangisini siz istiyorsunuz? Yani şimdi birazcık zihinlerimizi açalım. Küçük düşünmeyelim. Basit düşünmeyelim. Yürüdüğümüz yolda da yani eksiklerimizden ziyade aklı mantıklı olarak şimdi siz ne istiyorsunuz? Kalite mi istiyorsunuz? Hayal edilenin başarılmasını mı istiyorsunuz? Yoksa bir firmanın eksiğini nasıl buluruz? Biz işte zaten bize verilen bir Ama öğreti yok, var. arkadaşın yaptığı eleştiri bence olumlu bir eleştiri. Sonra Ya bir olumlu eleştiri daha olabilir. gelmiş. Cumhur bak o senin vizyonunla Muhammed, ben alakalı şahsi- olabilir. Bak sana ne diyorum. Şimdi ben ona Biz cevaben- şöyle söyleyeyim. Büyük bir tesis kuruyorduk şu anda. 35 bin metrekare. Biz tesisi şu anda pasif almayı yaptık. Niye? Bu strateji. Şimdi bu tesisi yapmak için yapılması gereken yatırım muazzam. Türkiye'de yaşıyoruz. Faizler belli, devlet teşvikleri belli. Bakın şimdi biz yatırımcıyız. Şimdi bizim olduğumuz düşünceyle bunu bizi eleştirenin düşüncesini eğer dikkate alırsak bize bir yolunu bulamaz. Benim anladığımı söyleyeyim. Şimdi arkadaş hala izliyorum bilmiyorum da. Şimdi başka biri de bir soru daha sormuş. Belki bağlantılı. Aynen. Şimdi eleştiriler yapıcı olduğu zaman tabii ki geliştirir. Arkadaş ben mesela bak şimdi bir olumlu bir yanı yapar. Ama şöyle bir durum var. Burası fabrika açsa, fabrikayı göstersin, reklam yapsa ve standart sıradan alelade bir yağ size sunsa çok ucuz. Yani yağ dediğin sektör o kadar şeyiz ki mutlu mu olacaksın? Mesela memnun mu olacaksın? Alacak. Burası Ürünü abi, kullanacak. burası benim gördüğümü söyleyeyim. Ben gittim yani yerlere.
burası özel. Yani şimdi bir LCY2 var. Bir de ne bileyim özel takım yapan bir Prada var. Prada var, mesela. Louis Vuitton. Burası özel katık teknolojilerini kendi yapan. Prada'yı nerede üretiyorlar? Sen söyle. Türkiye'de birçok tesiste üretiliyor. Çakması. Prada'yı önce geliyorlar kapalı Prada'yı çarşıda çarpmasını görüyorlar, sonra gidip yani orijinalini üretiyorlar. Burası özel katık teknolojileri yapan. Tamam mı? Şimdi arkadaşlar yağ şöyle bir şey. Bakın ben tekstilciyim. Tekstil yağı kullanıyorum. Tekstil yağında her yağın içinde katıklar vardır. Tekstil yağı mesela makineye koyduğunuz zaman yağ şey yapılmaması gerekiyor. Ne bileyim leke yapmaması gerekiyor. Suda Yıkanabilir çözülmesi olması. Katık teknolojisi. bütün markalarda katık var. Ya bakın var değil. Şimdi biz şunu söylüyoruz. Biz yıllardır mesela bu işin içindeyiz. Dünya markalarının distribütörlüğünü yaparken onlardan formülasyon analizleri istedik. Ve içerisinde ne kadar katık kullanılıyor, hangisinden şu bu. Şimdi yerli firmalarımızda yaşadığımız ana problem buna bu önemi vermemeleri. Yani bu kadar katığa ne gerek var diye. İşte şunu şöyle yaptım. Yani bir 10-40'ın 10-40 olması çok kolay bir şey. Basit. Yani o işin ne derler ilk okul bölümü. Ama uzmanlık bölümü katıklardır. Yani topyekun olayı bir şey yaptık. Ve insanlar bize diyor sizin yağınız katıklı yağ. Ne kadar mutluluk verici. Yani biz lezzet satıyoruz. Yani ne derler et suyu çorba satıyoruz. İçerisinde et var. Ne kadar güzel. Şöyle açıklık getirelim. Şimdi ben de biraz anlarım yağlardan. Yağ, madeni yağ, yarı sentetik yağ, sentetik yağ. Bir de yazıyor ki üzerine full sentetik. Hangisi daha iyi? Ne demek, ne farkı var? Bu yağı alıyor, dünyada 8-10 tane üretici böyle sondajını vuruyor, yer altından çıkarıyor. Ama fosilden ama ondan. Daha sonra bu yağ olabilmesi için yaklaşık 20 kalem uçak jetinden başlayarak aşağıya doğru gaz yağından, petrolden, mazottan, fuel oil'den, benzinden, yağdan işte 10-60'ından, 20-50'sinden çeşitli yağlar olabiliyor. Ama tek başına bu yağ işlevsel olmuyor. Evet yağ belki kaygan oluyor. Ama amaca uygun olabilmesi için bir de laboratuvar ortamına giriyor. Bu yağlar bazı petrokimya mühendisleri ve Ar-Ge çalışmaları yapılarak sentetikle, katkıyla yarı sentetik yağ olabiliyor. Yani işlevseli amacına uygun hale geliyor. Bazı yağlar da var ki hiçbir şekilde orijinal madeni yağ olmadan tamamı mühendislerin Ar-Ge çalışmasıyla sentetik ortamlarda yapılıyor. Bu da tamamen full sentetik deniyor. Şimdi full sentetik içinde hiç yağ yok. Çok mu kötü? Ama senin amacını öğrenmiş. Senin çalışma
işte sekmanının, gömleğinin motor sıcaklığının içerisinde dönmesinin, onun yapacağı devrini öğrenmiş. Senin ortaya çıkan akışkanlık değerini öğrenmiş. Senin yaşadığın iklimi öğrenmiş. Sonra buna göre gelmiş sana JASO standardı vermiş. JASO'yu da, API'yi de, en iyi de bunların standartını verenler yine bu büyük üreticiler. Neticede de bu yağ dünya pazarına, bak burada CEAC yazıyor. Yani yurt dışına ithalata uygun bir ürün. Şimdi bu üründe bu sertifika olmasa bu ürün gerekli testlerden geçmemiş, üzerine API, CESO veya ENI gibi testlerden geçmemiş, Türkiye'de üretilen çöp bir yağ olurdu o zaman. Bu yanlış mı? Bu yağ dünya pazarına satılabiliyorsa o zaman demek ki gerekli şartları taşıyabiliyor anlamına geliyor. Ama burada da Bravo nasıl öne çıkacak o zaman onu soruyorum ben. Bravo da diyor ki herkes yağ yapıyor, herkes amacına uygun yağ yapabilir. Ama Türkiye pazarında, Türkiye standartlarında bizim buradaki araçlarımıza göre özel hangi aracın değil motosiklet mi? Ben motosiklete özel yağ yaptım. Araç mı? Araca özel yağ yaptım. Motor mu? Kuru tipi ayrı yaptım, ıslak tipini ayrı yaptım. Yani kaç çeşit üründen bahsediyorum Çamaşır normalde? deterjanı gibi renkler için ayrı beyaz. 200 çeşit ürünü ben hani başka bir markadan nadirdir. Hani bilindik 3-4 marka vardır. Evet belki bu kadar ürün gamı vardır ama bir Bravo. Yani böyle bir yağın 200 çeşit ürünün gamı olması çok ciddi derecede Ar-Ge ve güzel yatırımla olabilmesi anlamına geliyor Onur benim Bey, şu anda nazarımda. gelinen nokta zaten hani o soru işaretleri piyasada Sistem de güzelmiş ya. Nasıl dün de yapıyor? ondan önce
Demek ki senin içerisinde eski yağın kalmış. O yağ bu yağ birleştiği zaman da bundan %100 performans bekleme. Zaten Yani şöyle o bahsettiğin söyleyeyim, ustanın da ben bazen orada izliyorum. da yaşadığımız şey şu. Bakın biz burada gerçekten katıklı bir firmayız. Ve bu katıkların da birçok özelliği var. Bakın bir motor yağı, baz yağı sadece taşıyıcıdır. Esas önemli olan katıklardır. Baz yağı da önemlidir. Şimdi katıkların içerisindeki ve bir yağdan beklenen bir soğutmadır. İki, en önemli şey sürtünmeyi ortadan kaldırıp motor ömrünü gerek birebir etkileşimde gerekse ilk çalıştırmada hızlı yağlamayla minimize etmesi ve uzatması. Bir yandan pas korozyon engellemesi. Bir yandan yine çok önemli. Biz mesela motosikletlerde bu boşluğu gördük. Özellikle scooter şunun için bunun için yapılmış yağlarda olumlu yönde değil, olumsuz yönde sonuçların olduğunu gördük. Yani bizi de bu kadar çok kaliteli hale getiren de zaten bu olumsuzlukları bizim yapmamamız. Bu olumsuzluk da nedir? Sistemde temizleme özelliğinin zayıf olması. Diğer yağların. Bu sonuç olarak da neyi getiriyor? Sistemde vernikleşme ve ne derler? Kir. Sistem ne kadar kirli ve vernikleşme varsa tamam yağ eksiltme az olabilir. O verniklerin işte segmanla, pistonla, yataklar arasında contalama yapması. Ama dikkat edin, orijinalinde 110 basan motor 100'ü basmıyor. Neden? İçerisindeki bir kompresör kaybı oluşuyor. Yani orada sürtünme artıyor kirden dolayı ve bırakmıyor. Şimdi biz şunu yaşadık. Doğru ürünü en güzel bir şekilde verdiğinde bu sefer o sistemdeki pislikleri de temizliyor. Alıyor. Tabii ki o pislikleri alınca eliniz kirliyse ne derler iyi bir deterjanla sildiğinizde buradaki kir gidince ne oluyor? Bu sefer deterjana bulaşıyor, deterjan kirleniyor. Evet. Yani ilk yağ değişiminde ürünün işte çabuk siyahlaşmasının ana sebebi bu. Doğru. Ama sistemden onu temizleyince bakın bizim böyle bir iddiamız normalde yoktu. Yani normalde bizim iddiamız %2'lerde, 3'lerde bir fark oluşması. Ama gerek motor tasarımları açıkçası son derece vibrasyon ve sürtünmenin fazla olması. Bir yandan da rakiplerdeki kalite seviyeleriyle alakalı sonuçlar bizi çok farklı hale getirdi kaliteli. Ve biz de bunun üzerine ekstra özel nanoteknolojik katıkları da sisteme koyunca o hissedilir farklı oluşuyor. Yani biz orada hani bazı şeyleri söylerken söylemiyoruz, sadece yaşanan hikayeleri söylüyoruz. Zaten bunu müşteriler de kendileri biliyor. Sonuç olarak yapmış olduğumuz şey bakın ülkemizin coğrafyası farklı, iklim koşulları farklı, okul kalitesi farklı, trafiği farklı. Biz burada VIP üretim yapıyoruz. Yani tüketicileri dinliyoruz ve onlara göre de az önce dediniz doğru yağ tercihlerini. Yani tutup herkese, her iklimde, her durumda da İstanbul'da da, Fethiye'de de olduk demiyoruz. Yani bunu demek basitlik bizim için. İşte ya 10-40 veriyorlar, ya 20-40 veriyorlar, ya 10 veriyorlar. Yani verirken biz vermek istemiyoruz. Bizim bildiğimiz bir doğru var. Doğruda da amaç en iyisini yapmak ve ısrarla da kullanıcılara onu tavsiye ediyoruz. Ve o yolda da devam ediyoruz. Yolunuz açık olsun. Ben de deneyeceğim. Başka soru olarak arkadaşlarım neler Şu an var? gelmedi ama ben hızlı bir şekilde sorayım. Hayır. Şimdi biz kotizelerden bahsettik. 4 derin, 4 zamanlı oldu. Diğer 200 farklı gruptan bahsetmiyoruz. Şu an biz motosiklet üzerine konuştuğumuz için motosikletleri baz alarak konuşuyoruz. Bu sarı kapak grubumuz bizim. Evet. Yarı sentetik Yarı sentetik oluyor sarı kapaklar. şeklinde. İçerisinde yine bizim nanoteknolojik katıklarla kuvvetlendirdiğimiz bir ürünümüz. Kırmızılar tam sentetik oluyor. Sarı kapak grubunu işte 250-300 cc, 400 cc'ye kadar viskozite tipine göre sürüyoruz. Burada özellikle bizim getirdiğimiz yenilik sektörde 540 ve 1050'yi lansman yapıyoruz. Hakan Bey 540'da alabilir miyiz? Ya da burada olması lazım. Burada, pardon. Neden 540 sorusunun cevabı? Mesela az önce ne dediniz? Otomotivde mesela devamlı işte yeni yağlar, yeni ürünler lanse ediliyor ve oraya çok önem veriliyor. Halbuki motosiklette de çok önemli. Özellikle scooter grubunda yaşadığımız şey ne? Kullanıcılar motoru çalıştırmaz gaza basıyor gidiyor. Evet. Yani yağın bir yağlama, pompalanma süresi var. İnsanlar diyor ki milisaniye, alakası yok. İklim koşulları Şöyle belli bir oluyor. saniye. Teknik bilgi vereyim. Motorun yağı alt tarafta kartelde haznede duruyor. Evet. Motor haliyle oradan geçen bir dişli var. Dişli üzerinde de zincir var.
Siz marşa bastığınız zaman o zincir alt taraftan dönerek yağı alıyor ve parça parça üst kapağa bu sürekli taşıma yapıyor. Ama bu taşıma da alıp da böyle çeşmeden hortumla olmuyor. Damla damla geliyor. Bundan dolayı da önce biraz bekleyip oranın yağlanması gerekiyor. Yağlandıktan sonra da evet, o zaman kompresöre ya da şimdi insanları hani eğitmek, onlara bilgi yapmak bir süreç. Ya da Bravo kullanacaksınız. O aradaki testlerde farkı göreceğiz. gördüğünüz şekilde şöyle söyleyeyim. 5.40 neden 5.40? 5.40 ürün bir 10.40'a göre pompalanma süresi %30 daha kısa. Yani marşa bastığınızda yağ pompası daha kısa zamanda etkileşim yapabiliyor. Özellikle Çinli motorlarda yağ pompaları son derece zayıf. Bunun önemi daha da büyük artıyor. Buna dönük olarak onu dikkate aldık. Ve ısrarla 10.40 yerine 5.40 sürecini tavsiye ediyoruz. Özellikle de serin bölgelerde. 5.40 aslında da şöyle bir matematiği de var benim gözümde. 5.40 ani iklim değişiklikleri de olabilir. Hava soğuyabilir. Şimdi yaz içerisinde bazen kışta yaşanabiliyor. Bundan dolayı 5.40 aslında çok mantıklı. Neden? Mesela İklimimizde 40 dereceyi çok geçmiyor aslında. Muğla'dayız. Muğla'nın merkezindekiyle açıkçası sahil kenarı arasında herhalde 6-7 derece bir sıcaklık farkı çok rahat. Doğru. Yani yükseklikten dolayı. Yani 700-800 metre, 1000 metre bir dağ farkı var yani. İkisi de burada da. Şimdi 5.40 burada 4 mevsim hem sıcak hem soğuk. Çok daha iyi bir ürün. Zaten Honda'nın mesela tavsiyesi 10.30. Hani 10.40 değil şeklinde. İçki 10.30'dan daha da iyi bir ürün. Hem ilk çalıştırmada yağlama kalitesi olarak çok daha hızlı yağlama sağlıyor. Hem de yüksek sıcaklıklarda daha stabil duruyor. Yani 10.30'a göre. Evet. Yani yağlar bu şekilde. Özetle ben Bravo'ya şahsım adına deneyeceğim. Yani bu bir benim şahsım adına, beni tanıyorsunuz. Reklam ya da işbirliği vesaire değil. Ben de tamamen videonun başında da bahsettiğim gibi diğer kullandığım yağları da bilmiyordum. Onlar da babamın şirketi de değildi. Ama bu yağın detayını sürekli gruplarda da konuşuluyor. Nedir bu Bravo yağı? Ben bugün ilk ağızdan bunu duymuş oldum. Deneyimlemiş oldum. Yani şimdi ne kadar deneyimlesek, ne kadar konuşsak da sizin de istediğiniz gibi ben en kısa sürede bir viskotize test cihazı bulacağım. Bunun hem yağ katkısı bu arada tam olarak bize ne vaat ediyor? Bu buz tuzdur. Bu sürtünme önleyici, metal treatment olarak geçer. Normal bir yağ katkısı değildir. Yağın kalınlığını, viskozitesini etkilemez. Az önce ne dedik? Yağın olması gereken esas özellikler sürtünmeyi ortadan kaldırması. İlk çalıştırmada yağsız çalışmayı ortadan kaldırması. Birincisi itibariyle. İkincisi sistemde pas korozyonun engellenmesi şeklinde. Bu yağın sürtünmeye karşı ve diğer özelliklerine karşı performansını yukarıya çeken bir ürün. Yani koyduğunuzda yağsız çalışma dönemini en aza indiriyor. Motorun sürtünmesini azaltıyor. Sürtünme kaynaklı karşı direnci ortadan kaldırıyor. Motorun ömrünü uzatırken aynı zamanda harareti düşürüyor. Sesi, vibrasyonu düşürüyor. O küçücük kutu tüm bunlara etki ediyor. Kesinlikle. Ne kadar yağ Bir koyabiliyoruz tane ürün, onu? 2 litre yağ kadar yetiyor. Tamam. Bu şekilde 1,5-2 litreye kadar. Bu şekilde. Ve ciddi anlamda motor yağı kadar ürünümüz, hatta Bunu- şöyle söyleyeyim, diğer markalar da açıkçası ürünümüzü koli koli alıyorlar ve bu ürünü kendi kullandıkları işte diğer markalara kullanarak onların standartlarını da yukarıya çekmeye çalışıyor. Şöyle, çünkü evet yakıt katkıları var. Bunu çoğu yerde görüyoruz. Ama ona ilave de yağ katkısı olarak değil, yağ katkısı adı altında yağ yakan araçlara böyle bal gibi normalde kalın yağlar veriliyor. Yağın viskozitesini Bunun onunla arttırarak kesinlikle geçici alakası bir şey. yok çünkü su gibi. Yani su gibi şöyle. Evet, yo belli. Yani yağın Akışkanlığından belli. viskozitesiyle benzerdir. Yağın viskozitesini geliştirmek gibi bir amacı yoktur. Burada birçok farklı açıdan yağın üzerindeki yükü alıyor, stresi alıyor ortadan ve yağın zayıflıklarını ortadan kaldırarak ekipman ömrünü uzatıyor.
müşteri memnuniyeti ve konforunu arttırıyor. Peki bu yağı kullandık. Üzerine bunu kullanmamıza gerek var mı? Şöyle söyleyeyim, kendi yağımızın içerisinde bu teknolojiden belli bir miktarda var. Ancak şimdi katık teknolojisinde de budur. Yani motorun tasarımına göre, şeyine göre. Yani istediğiniz zaten performans artışını kullandığınız katık miktarı ile sağlıyorsunuz. Yani işte bu seviye performans isterseniz bu kadar katık kullanıyorsunuz. İşte bunu isterseniz bu kadar, bunu bu kadar. Yani buna farklı, buna farklı, buna farklı aslında katık paketleri değil, multi katık paketleri dediğimiz katık paketleri vardır. Bunu madeniye üreticileri bilir. Şimdi buna dönük olarak da bizim kendi ürünümüzün içerisinde zaten bu katıklarımızdan belli oranlar var. Ancak daha üst segment koruma ve performans istenirse lütfen diyoruz bunu da beraberinde kullanın. Günün sonunda belli bir ücret ödüyorsunuz. Ancak gelinen nokta ödediğiniz paranın zaten 5-10 katını size performans olarak, sürüş keyfi olarak, yakıt tasarrufu olarak, ekipman motor ömrünü uzatarak zaten fazlasıyla veriyor. Yani bir şey veriyorsunuz ama bunun karşılığında ödediğiniz paranın çok çok fazlasını geri alıyorsunuz. Doğru. O Yani zaman bunu bir fakirlik olarak ne derler X, Y'yi ucuza alıyorduk işte malzemeyi. Alabilirsiniz yani. Bununla kıyaslamanın bir anlamı yok. Çünkü sonuçlar topyekun farklı. Yani en büyük karınız sürüş keyfiniz. kesinlikle. Bak az önce ne dedin? Moralim bozuldu. Dipteyim, sondayım dedin. Yolda kaldım. Evet. Neden yolda kaldın? Sorun neydi? Mesela. Evet. Veya görüyoruz hani yola çıktığınızda birçok sebeplerden özellikle motorunuz gidiyor. Şimdi gitmemesi büyük bir değer sizin için. Ve bir ekipmanın arızalanmasının da maliyeti çok yüksek. Kesinlikle. Bunlara çözüm oluşturmuş oluyorsunuz. Yani bizim de burada yağ büyük bir tamamlayıcı motorun açıkçası çok önemli bir değer. Biz bu değerin daha da büyük olduğunu gördük ve biz olabilecek çeşidi ortaya koyuyoruz. İşte sarı kapak diyoruz, 540 diyoruz, kırmızı kapak diyoruz. Hangisini istersiniz? Hangi seviyede kazanmak istersiniz? Buna göre bunu bir yatırım olarak düşünün. Yani sadece basit indirgeyip işte yağdır, işte ne koysam fark etmez değil. Biz bunda o farkındalık peşinde koşuyoruz ve onu sunuyoruz. Abi demiş ki zam yapmasınlar demiş. 450 liraya aldım ya şimdi 550 lira olmuş. Bizim maaşlara 2 ayda bir zam yapmıyorlar demiş. Bir diğeri de motor hakkında tek bildiğim kamyoncu restoranlarında kuru fasulye kullanırken pişirirken kullanılır demiş. Böyle kötü yorumlar gelmiş. Bu yorumları da biz aşacağız. Nasıl Şöyle aşacağız? aşalım. Testlerle aşacağız. Bir kere ben bunu test Testlerle edeceğim. aşma, mesela az önceki fiyat kullanır. Bakın şöyle söyleyeyim. Zammı siz mi yapıyorsunuz? Bakın Yoksa zammın felaket temelinde bu her ne kadar yerli bir firmamız da olsa bugün her şeyimizde biz dünyaya bağımlıyız. Ve maliyetlerimizi ister istemez döviz belirlemekte. Yani bir bunu söyleyelim. İki, şundan emin olun ki sunulan teknoloji ve kalite markasını da verebiliriz. Bunu sahada da görüyoruz. Yani şu kırmızı kapaklı sunduğumuz teknolojinin 2 basamak aşağısı Amerika'dan gelen X bir üründe 1 litresi yaklaşık olarak 50 dolarlara satmaktadır. Yani şimdi 50 dolara satılan ürünle kıyasladığınızda yaklaşık 1600-1700 liraya 1 litresini satıyorlar. Ama bunu kime satıyorlar? Hani böyle bir teknolojiye ihtiyacı olan doğru müşterilere şeklinde. Bizim burada sunduğumuz fiyat onların 1/3 şeklinde. İkincisi uygun fiyata alma yöntemi siteye, web sitemize özellikle de biz organik bağ kurmak istiyoruz tüketicilerle. Üye olarak indirimleri takip edip oralardan açıkçası fiyatlar konusunda daha iyi fiyatları alabilirler. Hem de böyle olursa tabiri caizse piyasada ben sanayinin içerisindeyim. Yani anladınız ne demek istediğimi. Doğru üreticiden almakta da fayda var. Yani Biz bu durumda ana da kaynağız yani. evet yani üreticiden almak varken son kullanıcı olarak gidip de bir X mağazadan Y mağazadan almaya Mesela gerek yok. toplu alımlarda ekstra özel fiyatlar var. Mesela koli bazında biz tüketicilerimize diyoruz. Çünkü bizim tüketicilerimiz inanın çok sadık. Ve biz de bizim için en önemli şey alım miktarları değil sadakat, karşılıklı. Çünkü birlikte yürüyeceğimiz kişiler bizimle beraber yürüyecek insanlardır. Orada da mesela koli bazında alımlarda daha da özel fiyatlar. Bunu çevrenizle paylaşıp ortak satın alma yapıp çok daha özel fiyatlar şansımız yok.
Bundan emin olun. Bize güvenebilirsiniz. Burada ben şunu anladım aslında. Sizin yağ satma gibi, yağ ispat etme gibi aslında derdiniz yok. Zaten sizin yağınızın kalitesini ve sizi bilenler daim olan müşterileriniz, hatta VIP yağ anlamında özel müşterileriniz var. Ama sizin amacınız bu özel ve güzel yağı son kullanıcılara da aktarıp hem daha bilinir olmak hem de son kullanıcıların, yani Pazarda bizlerin kalıcı olmak. yerli ve daha kaliteli yağ kullanmak. Kesinlikle. Gitmek istediğimiz yer farkındalık ve kalite kullarıyla büyümek istiyoruz. Yani yoksa adetsel olarak çok satma, adetsel olarak şey değil. Kesinlikle sattığımız ürünün arkasındayız. Hiçbir firmanın bildiğim kadarıyla sigortası yok. Biz 14 yıldır sigorta firmasıyla çalışıyoruz ve müşterilerimize memnuniyet garantisi veriyoruz. Yani yeter ki ne derler, makinasında kronik bir problem olmasın. Yani bizden saçma sapan bir şeyler beklemesinler. Çünkü bekliyorlar da. Yani söylemlerimizi farklı yere çekmek istekleri oluyor. Sorunlu bir motorda işte yağ verecekleri işte 500 lirayla, 300 lirayla, 1000 lirayla sorunu çözmek gibi. Bizim böyle bir iddiamız yok. İddiası olan arkadaşı da kabul etmiyoruz. Sadece şunu diyoruz. Sürecinizi uzatır. Yani yıpranmış süreçte koruma kalkanını kuvvetlendirir. Sizin tamir görme sürenizi uzatır. Orada da devam edersiniz. Bu da bir değer. Ama en güzeli ürünün sıfırdan itibaren darbe yememiş şekilde, zedelenmemiş şekilde bu ürünle karşılaştığınızda, çünkü 25 yıldır sektördeyiz, 25 senedir çalıştığımız servis müşterileri Eğer bununla aynıysa demek ki onun maliyeti daha düşük. kesinlikle. Şimdi Zaten sonuçlar onu ortaya koyuyor Şimdi yani. iki ürün, yani X, Y, Z ürünü aynı ürünse, aynı fiyatsa, bu yerli olduğu halde, yani birçok vergisi vesairesi, ithalatı, osu busu Hepsinde gibi aynı özel vergiler gümrük var. vergileri Sadece, vesaire, bunları nakliye ücreti farkı var yani. Hepsinde bize de aynı vergiler uygulanıyor. İthal mala da hiçbir fark yok orada. öyle mi? Kesinlikle. Hatta yerli ürün olarak bakın maliyetlerimiz daha yüksek. Onu oraya gelecektim. Kesinlikle Yani bakın bizim neden yerli o zaman ürün olarak, çünkü Türkiye'nin şöyle söyleyeyim, rahmetli Erbakan'ın dediği ağır sanayimiz yok. Yani ham maddeler ithal geliyor. Yani diğer markaların açıkçası ham maddeleri kendi ülkelerinde üretiliyor. Bizde üretilmiyor. Biz taşıma suyla değirmeni döndürüyoruz. Ha, işin güzelliği ne? Biz burada bu ham maddeleri burada tutarak çok büyük hedeflere ulaşabiliyoruz. Yani müşteri odaklı tasarım yapabiliyoruz. Çünkü o ham maddeleri biz Japonya'dan, Amerika'dan, Avrupa'dan, Çin'den, birçok ülkeden getiriyoruz. Burada hazır bulunduruyoruz ve ona göre de şey yapıyoruz. Yani ama o ham maddelerin ana üreticileri o ülkelerde. Ve bizim rekabet ettiğimiz hani markalar, adamlar milyon ton üretirken biz 1000 ton üretiyoruz. 2000 ton, 3000 ton. Yani yarışa da hani tam aksine eksik taraftan başlamış durumdayız. Yani orada bizim maliyetlerimiz esasen onlardan yüksek. Bizim kar marjlarımız, yani az önce güzel bir şey belirttim, aslında daha düşük.
Yani ürünün fiyatına bakmayın, kalitesine bakın. Dediğim gibi Amerikalı firma var. İsmini zikretmeyin, araştırabilirsiniz. 60 dolar hatta satıyor, 50 dolar da değil yani şeklinde. Yani bu kaliteyi. Yani bizim sattığımız fiyat 20 dolar, o 60 dolar. 3 katı. Fiyat performans. Ve bundan da bir gömlek, iki gömlek aşağıda. Yani ürünlerimiz harika. Dediğimiz gibi. Fiyat performans olarak bir de burada zaten yılın kaliteli ürünü seçilmiş. Yok hayır. Oradaki söylediği şey şu. Best of the best. En iyinin en iyisi. Şeklinde okunuyor. Kaliteli. Yılın seçilmedi öyle bir şey. Ama en iyinin en iyisini sunuyoruz. O zaman biz de bu iddiaya karşılıksız bırakmayacağız. En iyinin en iyisi olmak isteyenler varsa özellikle 0 kilometre araçları ya da ilk bakımları olacak olan araçları Bravo Yağ ile devam edelim. Yağ ile oluşacak herhangi bir sorunda şayet ustanız, servisiniz evet bu yağ kaynaklıdır diyorsa Resmi yazısını versin. Bravo arkasında. Resmi yazısını versin. Çünkü öbür türlü kahve köşesi sohbetine dönüyor iş. Yani herkes kafasına göre şimdi fotoğrafçı dayı bile yani vatandaş mesela birazcık doğal kendisi sağ olsun. Geçen mesela bir olayı anlattı. Yolda gidiyordum. Vatandaş durdurdu. Video kaydı da var. Ya işte ben Bravo'dan şöyle problem şöyle yaşadım. Ben ustayım, servisim şöyleyim. Hatta görüştüm böyle oldu. Bana söyledi, videoyu gösterdi. Biz böyle bir insan tanımıyoruz dedi. Bilmiyoruz. Ya dedi arkasında durur musunuz? Ben bunu işte servise çağırayım. Orada paylaşalım sorunu. İşte sorun eğer ki ürün kaynaklıysa hiç sıkıntı yok. Çağırın dedik. Vatandaşı davet ettiler. Ya dediler aslında işte ben emin değilim de işte servise gitmiştim. Servis işte koyduktan sonra 50 kilometre sonra işte motor arıza yaptı. Üründen mi değil mi bilmiyorum. Yani şöyle söyleyeyim. Doğal olarak yerli firmayız. Çıkış noktamız yanlış. Dediğimiz gibi arkadaşlar o güvenmiyorum, şüphe duyarımları, onların hiç şüphelerini biz ortadan kaldıramayız. Yerli firmayız dedik ya, sizden biriniz dedik ya, zaten o şüphe bitmez. Ama biz şirketimizi buradan alırsa, yani 100 kişiye söylüyoruz yerli firma diye, bir tanesi Bravo'yu yerli olarak kabul etmiyor, yurt dışı da kabul etmiyor. Çünkü ruhu başka. Yani gerçekten hikayesi de başka, ruhu da başka. Biz işin kolayına gitmedik. Yani Almanya'da ofisi kursaydık, yani burada şahsen olmasaydı da bir Alman'ı da otursaydık, o söyleseydi harika güvenirdik. Hiçbir soru da sormazdı. Tesisini de sorgulamazdı. Alırdı, devam ederdik. Hiç bu kadar Ar-Ge'ye de gerek yok. Bu fiyatlara da gerek yok. Zaten biz bayilerimize de diyoruz, Almanya'ya taşısak diyoruz. Alman malı olarak lanse etsek. Fiyatları da %20 yukarıya versek ne olur? İyi olur Uğur Bey diyor. Hiç bu kadar dirençle de karşılaşmıyoruz. Yani şimdi yıllardır insanlara verilen telkinleri biz engelleyemeyiz. Yani birçok ustamızın da yaşadığı ana problem bu. Bunu deneyimleyeceğiz. Herkes kendine Problem doktoru, yok. herkes kendisinin Problem yok. kanaatçisi olacak. Bizim işimiz insanlara mutluluk satmak, yani mal satmak değil. Biz mal üretmiyoruz, biz yağcı da değiliz. Biz bir Ar-Ge firmasıyız, Bravo markasıyız. Bravo ile alakalı bir talebi olanlar buyursunlar diyoruz. Yağ mı istiyorlar? Bizim yağ satmıyoruz, mutluluk satıyoruz. Siz de Mafre ile çalışmışsınız. Tabii, Mafre Sigorta ile çalışıyoruz. 14 yıl oldu. Ve Ben gerçekten az önce denedim balata spreyi. Çok sıkıntılı bir yerde. Gerçekten bunu yapalım. en basit balata spreyinde bile kaliteden feragat ettik. Bakın içerisinde kullanılan kimyasallar önemli. Kanserojen olmaması, doğaya zarar vermemesi, plastiğe zarar vermemesi. Yani bizim derdimiz mal satmak değil. Doğru malı, doğru ürünü. Yani Avrupalı'nın, Amerikalı'nın, Kanadalı'nın hak ettiğini burada sunmak. Yani bu, yani az kazanalım, doğru ürünle kazanalım. Bir de size benim tavsiyem, mesela bizim zincir yağımız. Şu anda en popüler ürünlerin başında geliyor. Bakın süper bir ürün. Yani bunu sizler de özellikle deneyimleyin. Çok az kullanarak çok büyük etkileşim sağlıyorsunuz. Ve burada organizasyonda da arkadaşlar geliyor, memnuniyetlerini bildiriyorlar. Bakın oradan bir şey anlayamazsınız. Ürünün kimyasal yapısı farklı. Sadece yapışması değil. Bazıları o X marka sıkıyorsun, beyaz beyaz kalıyor. Diyorsun evet kalıcı. Bu sadece fiziksel hissedebilir. Esas şey ise bizim o kullandığımız nanoteknoloji katıklarla metal yüzeyini kaplıyor
ve sizin orada elinizle hissetmediğiniz bir film tabakasıyla birlikte bir şekilde zincirde metale sürtünmesini engelliyor. Mesela dün bir çekim yaptık. KTM kullanıcısı. Bir önceki gün ürünü almıştı. Vatandaş yaklaşık olarak 60-70 kilometre, 80 kilometre kullanmış. Kendisi geldi, özellikle paylaşmak istedi. Allah sizden razı olsun dedi. Neden dedi? Normalde KTM'in zinciri ötüyordu. Müziğin sesini duyamıyordum. Bu yağı kullandım ve ben 30 yıllık kullanıcıyım. Yani bugünün yarını kullanıcısı değilim. Yani her şeyi kullandım, ettik. Ama bu farkı ben 30 yıldır ilk kez. Yani bizim için en büyük servet bu. Ben ne yaptım abi? Elime döktüm, yağladım, yağına baktım, su döktüm. Tekrar biskotize ne kadar görünüyor aldım. Sen de görebiliyor musun Uğur abi? Bunu bu testten dolayı yaptım. Şimdi o birincisi, o gördüğünüz tepkide görmediğiniz zaten kullandığınızda o şeylerde ve şöyle söyleyeyim, zincir yağı olarak muazzam bir ürün ortaya çıkarttık. Aynı şekilde zincir temizlemesi bunun. Ve bunları da biz sahada etkileşim çok değerli ustalarımızla birlikte ve kullanıcılarla birlikte hareket Çok önemli. Zincir yağı her yerde olsa da zincir yağı temizleyicisi her yerde yok. Ve bu ürünün mesela nedir? X-Ring, O-Ring'leri yaklaşık 2 ay sıvının içerisinde tuttuk. Yani böyle bir şey de yapılmıyor zincir temizleyicide. Acaba işte plastiği etkileyecek mi, plastiği yumuşatacak mı şeklinde. Ve yaklaşık 5-6 tane formül ortaya çıkartıldı ve bunlardan en iyisi sahaya sunuldu. Yani dediğim gibi sizden biri de başardı. Harika müşteri memnuniyetleri var. Lütfen ürünleri deneyimleyin. Bizlerle de iletişime geçin. Doğru deneyimleyin yani ürünleri. Ondan sonra sonuçları paylaşın. Bizimle konuşabilirsiniz. O zaman size bol bol sonuçları geri bildirim yapın yani gönderin. Bakımı yaparken gönderin. Bakım kilometrenizi çekin gönderin. Bakımdan önce artık mobil cihazlarda desibel metreler var. Çok stabil olmasa da yine 1-2 desibel yok 1-2 desibel hassasiyetle bile anlaşılıyor. Bununla beraber benim size nacizane kara düzen kapak mı aldın? Bir tane şeffaf su bardağının içerisine suyu koy ağzına kadar. Motorunun en düz noktasına koy. Motora yağ bakımı yapmadan önce. Daha sonra bunu videoya çek. Bravo ile yapalım. Hep beraber yapalım. Aynı suyu motorun aynı yerine koyalım. Bravo yağ varken ama şöyle. Bu yağı ilk koydun koyar koymaz değil. Koyduktan sonra içerisindeki filtreden vesaireden geçip motorun ona bir alışması lazım. En az 10-15 saniye sürüyor. Ondan sonra deneyelim. Aynı yere bardağı koyalım, suyun titreşim vibrasyonuna bakalım. Burada biz titreşim vibrasyon testi yapmış olalım. Yine desibel metreyle de motorun öncesi ve sonrası egzoz farklarına bakalım. Ama en büyük, her yerde de bulamayacağımız, şahsen ben yapacağım bunu sizin için. Biskotize makinesi bulacağım. Şu an mevcutta kullandığım yağda bununla da test edeceğim. Bir yere kadar. Viskozitenin hikayesi. Ne diyorum? İşte sahi diyorlar, işte sahi belgesi. Sahi belgesi üzerinde yazan 10 kuruşlu değil mi? Bu kadar basit bir şey. Ve her üretimde biz analiz raporunu alıyoruz. Bunu benim yapmamdaki en büyük sebep şu. Bu motor yağı motosiklette 2000 kilometrede değiştirdiği yan var. Sizce bu yağ kaç? Hangi motor? Orada önemli. 250 cc, 450 cc'ye kadar olan scooterlar. Bakın aldığı yağ kapasitesi burada önemli. 1.7 litre. 1.7. Kaç litre hacim? 350 cc. 350 cc 1.7 alıyor. Bu kullanılan yağa göre yarı sentetik ve tam sentetik. İkinci ayrım buraya geliyor. Yarı sentetik kullanırsa 2500 yani. 100 lazım. Tam sentetik olursa 3500 veriyor. Tam sentetiğin ana farkı zaten az önce söyledim. Mineraller, yarı sentetiklerin belli bir kısmı damıtma yöntemiyle işte ne derler türev olarak çıkan şeyler ama sentetikler özel kimyasal işlemlerden geçip stabilitesi ve dayanımı çok daha güçlü olan baz yağlar haline gelir. İyi bir taşıyıcı ve onlarda bizim kullandığımız katık paketleri de daha kuvvetli, kararlılığı daha uzun kilometreler oluyor. Hem viskozitesi olarak daha uzun kilometre oluyor hem de biz bu gördüğünüz kısım, görmediğiniz kısım ise tasarımda içerisinde kullanılan katık teknolojisi. Bakın bunu göremiyorsunuz. Şimdi hani bir bina yapıyorsunuz depreme karşı kovanı görüyorsun ama kovanın içerisindeki demir miktarını görmüyorsun. Kullanılan çimento miktarını görmüyorsun. Çimento katıklı mı değil mi görmüyorsun. Şimdi ondan sonra kullanılan mıcır, kum
desenli. Görmüyorsun ya, bunların hepsi faktör olarak, yani iyi bir şeyle amatörün arasındaki fark. Şimdi biz buradayız. Yani bu konuda da hani diyoruz ya, lütfen uzmanım diye konusuna emin olan insanlar bizle iletişime geçiyor. Ama bakıyoruz ki maşallah herkes her şeyde uzman, bizden de daha uzman. Yani dinlemektense akıl vermeyi seviyorlar. Lütfen akıl vermeyin. Sorun, yönetmesini bilin. Bizler sorularınızı açığız. Ondan sonra tutun, eleştirin. Ama tutun saçma sapan, ucuz, basit şeylerle işte sizleri takip eden ne derler insanlar var diye ve biz de bravo çok iyi bir etkileşim yaptı. Yani vatandaş normalde kusura bakmayın 20 bin izleniyorsa 50 bin izleniyor ve bizi de malzeme yapmıyor. Ama biz de ister istemez Yani o konular kişiseldir. Varsa kişisel bir problemin kendisiyle konuş. Ama bu adama kişisel de bir şeyin var diye tutup da kişisellikten değil, ürüne malzeme olarak kötülemeye de kullanıyorlar. övmeye de gerek yok. biz de ürün diyorlar ki ortada. markayı söylemedik. Nasıl söylemedik? Bizden başkasının öyle bir iddiası mı var? Biz iddialı bir firmayız. İddialı olmayı da seviyoruz. Çünkü niye bir şeyleri değiştirmek istiyoruz? Sizlere fayda vermek istiyoruz. Şimdi burada dediğim gibi zincir yağımızda, motor yağlarımızda lütfen bizlerle iletişime girin. Doğru ürünü doğru yerde kullanın. Sizin motorunuza özel ürünü kullanın. Onarma konusunda bir iddiamız yok. Ama koruma ve sürdürülebilirlik konusunda çok büyük iddiamız var. Lütfen deneyimleyin. Ondan sonra sonuçlarını paylaşın. Yani sizin son olarak marka ile ilgili söyleyeceğiniz bir şey var mı Uğur abi? Marka özet olarak çok şükür yerli bir firma. Birincisi bu. İkincisi marka bizim değil sizlerin. Dediğimiz gibi biz burada bir elçiyiz. Yani çözüm ortağıyız. Sizlerle açıkçası teknoloji arasında. Bravo marka olarak sadece madeni yağlar, motosikletleri değil tüm araçlar için. Hatta otomotiv sektöründe çok çok daha ileri bir teknolojilerimiz var. Mesela yeni nesil arabalarda yaşanan partikülte problemleri, partikülte problemleridir, yağ eksilmeleri, motor arızalarıdır, kronik. Bunlara da dünya çapında en iyi çözümü getiren firma durumundayız. Yani bunların da paylaşımlarını ilerleyen saatte göreceğiz. Yani 200 küsur çeşit ürün gamlı çok zor bir markada. Ya bu yılların bir altyapısı, yani şu anda 200, Allah ömür ve imkan nasip ederse biz bunu 2000'de yapacağız, 20.000'de yapacağız. Şu anda geleceğin markası olarak düşündüğümüz bir şeyi ilk zeminini hazırlıyoruz. Yani bunun çalışmalarını başka yöntemlerle yaptık ama olmadı. Bunun ana sebebi biz değiliz. Firmaların, gerek ara satıcı firmaların, gerekse servislerimizin, gerekse tüketicilerimizin bize bakış açılarındaki negatiflikler. Yerli bir firmayı deyip de yürümek çok zor. Yani kafadan maça 5-0 yenik başlıyoruz. Verdiğiniz 5-0 desteğe yenikle çok 25 teşekkür ederim. yıldır. Aynen 5-0 ne derler ve bizim kendi insanımız bizi 5-0 başlatıyor. Yani ya bu yerli firma da biz buna destek olalım değil. Tam aksine sağ olsunlar, tebrik ediyoruz. Harika bir mantıkları var. Alman Bravo Alman'ı çok kötü. tutuyor. Bravo çok kötü bir yağysa 25 yıldır nasıl piyasada? Yani Peki Bravo çok kötü bir yağysa, hep kötü diyorum çünkü ben işimi kış tutuyorum, yaz çıkarsa baktıma diyorum. Neden bu kadar çeşitli ürün gamı var ve bu ürünler nasıl ithal oluyor, nasıl bunlara sertifika veriyorlar, nasıl yetki veriyorlar? Ya Bu şöyle da söyleyeyim. tartışılır. Vatandaş ya dediğim gibi saçma sapan muhabbetler, saçma sapan mantıklar. Vatandaş diyor ki bunlar diyor Türk malı değil. Allah Allah. İşte Almanya'dan getiriyorlar burada. Ya diyorum kafayı mı yedik? Millet Alman malı diye Türk malına yazıyor ki daha pahalı satsın şey yapsın. Biz tam tersini yapıyoruz. Bu en iyinin iyisi nereden geldi abi? Şimdi bakın orada, şimdi dünyada az önce ne dedik? Oyunun kuralını koyan 4-5 tane büyük firma var. Katık firmaları. Ve bunların da öngörüleri var. İşte şu katıkları, şunları yaparsanız bu standartları alıyorsunuz. Biz de onların tavsiyelerini dinlemiyoruz. Çünkü o tavsiyeler bize yeterli olmadığını biz geçmiş dönemde yapmış olduğumuz Ar-Ge çalışmalarında gördük. Bunu dünya markalarının distribütörüyken de gördük. Biz dedik ki daha zor iklim koşulları. Mesela şu anda Datça'dayız. Yolları gördük. Senin araba da yolda kaldı. Geçmiş olsun. Evet, eyvallah. Yani taşıyamadı bu zorlukları. Doğru. Yani gerçekten hani inişli çıkışlı dağlık, yani işte motosiklet servisleri de geldiler. Bizim dediler buradaki en büyük problemimiz özellikle yazın motorlar şişiyor. Özellikle dağa çıkarken. Neden şişiyor? Çünkü zorlu şart. Düzde yürümek kolay. Daha doğru vurduğunda hele de Atmosfer hava basıncı düşüyor. sıcacık olarak olduğunda insan gibi yani yokuş yukarı koşmak bozuyor adamı. Yokuş aşağı yürümek belli. Burası Türkiye.
Şimdi ona göre doğru tasarımda ürün kullanılması çok önemli. Ve bizim yaptığımız çalışmada biz bunu birçok yerde görüyoruz. İşte birbirine benzer 4 tane motosiklette birisi bizim ürünü kullanıyor, diğer üçü diğer markalı. Aynı ne diyorsun? Neden Brava? Evet. Bu yolda kalmıyor, diğerleri şişiyor. Neden Brava'nın? Birinci sebebi ne? Kullanılan katı teknolojileri ve tasarım. Bunun sonucu ne? Sistemi çok daha iyi koruyor. Metalin metale sürtünmesini engelliyor. Sürtünme kaynaklı direnci ortadan kaldırdığı için sürtünme çok büyük bir tetikleyicidir. Özellikle yazın sıcağında dış sıcaklıkla birlikte kullandığınız yağ incelince yırtılıyor. Metale sürtünme ondan sonra da şişiyor. Ya motoru kilitliyorsunuz ya da zedeliyorsunuz. Yani biz bunu otomotivde de ispatını yaptık. Motosiklette de aynısını yaptık. Burada benim aklıma aslında abi bir ticari hile oyun geliyor. Nedir bu ticari hile oyun? Demek ki bir araç üretiliyor. Bu araç üreticisi de bir yağıyla veya birkaç yağ markasıyla belli bir şartları öngörüyor ve daha sonra bu kullanıma göre de araç artık bunun aşındırması belli. Belli bir kilometreye gelince de bu aşınma kaçınılmaz oluyor. Bundan dolayı da araç mecburen servise girmesi gerekiyor ki üreticinin servisi de para kazansın. Burada bir üreticiyle değil, bu üreticilerin sağlam istemiş olduğu şartların siz aslında aşınmayı tespit ettiniz. Sizin Ya biz esas amaç sorunları tespit bu ettik. sorunları ortadan Şu anda kaldırabilmek için dünyada bir da sıvı dediğimiz kullanım. yere geldi. Bakın bizim yıllardır müşteri odaklı yaptığımız çalışmaları bugün sağ olsun Amerikalılar söylemeye başladı. Japonlar söylemeye başladılar. İşte fabrikaların tavsiye ettiği ezbere. Tabii onlar tavsiye edince her şey doğru oluyor. Biz tavsiye edince olmuyor. Birazcık 5 sene 10 sene sonra onlar tavsiye ediyorlar. Şu anda geldikleri nokta bakın. Yeni nesil araçlarda özellikle eskisine göre çok daha büyük problemler var. Ne diyorlar? Motor ömrünüzü eğer 200 gün yapmak istiyorsanız yağ değişiminizi 5000'de bir yapın. Bu arabalarda bakın. Ve bunu söyleyenler de bakın. Nissan GT'nin üretim sorumlusu. Japon. Nissan GT'nin. Ar-Ge'nin başında. Ha diyor 7500'de değiştirirsen arabanın 200.000 gider motor. Ha 10.000 15.000'de değiştirirsen tamam diyor sen alsatçısın diyor 100.000 125.000. Çünkü bu adamlar analizini yapıyor. Şimdi yağın ömrünü belirleyen bakın faktörler. Bir yakıt. Yakıt kalitesi. Bizim yakıt kalitemiz pazar düzenimiz bir Japonya'dan daha mı iyi? Bence değil. Hava kalitesi. Toz. Japonya'nın hava kalitesiyle bizimki bir mi? Bence değil. Şöyle İstanbul'la bir Anadolu'nun ücra küçüsündeki hava Kesinlikle kalitesi değil. de aynı. Trafik yoğunluğu. Tokyo'ya da gittim kaç kere. Trafik yok. Adamlar ona göre kavşakları her şeyi koymuş. 5 kat, 10 kat durmuyorsun. Bizde ise duruyorsunuz tabii. Karşı tarafın egzosunu yiyorsun, şeyini yapıyorsun. Şimdi bunlar dahilinde bu adamlar bunu söylüyorsa ve bunların elindeki yapıyorsunuz ya laboratuvar cihazı. Evet. Şimdi bir laboratuvar cihazının olması başka, bir de ciddi anlamda komplike bir cihaz. Bunlardaki imkanlar çok daha fazla, kadrolar çok daha iyi şey yapmış. Bu adamlar bile geldikleri nokta bakın diyor, böyle 20.000 30.000 yağ değişim aralıkları. Tamam araç üreticileri söyleyebilir. Araç üreticisinin verdiği garanti ne? 50.000 kilometre. 50.000 değil. Yani 2 yıl ya da 50.000. Burada abi ben bir şey sormak istiyorum. Bilgim dahilinde yani hem fikir miyiz değil miyiz? Araçlarda bazen bazı yağlar aracın performansını olumlu etkiliyorken bazıları negatif etkiliyor. Bunu da benim bildiğim şey şu. Yağ ısınıyor bu blok içerisinde 90 derecelere 100 derecelere kadar çıkabiliyor. Haliyle ısınan yağ buharlaşıyor. Buharlaşan yağ da sistem üzerinde içerisine kalabilmek için hava filtresi emişinden tekrar motor içerisine gönderiliyor. Bu gönderim sırasında da ne oluyor? Dışarıdan emilecek olan havanın kalitesi aslında bozulmuş oluyor. Neye göre? Dışarıdan emilen havaya bir de bizim yağımızın buharı geliyor. İkisi girdiği zaman içerisinde yani bir soba borusunun, soba dumanının olduğu yerde yürürken biz bile tıkanıyorsak bir de temiz havaya sahillere geldiğimizde içimiz rahatlıyor. Oksijenimiz, kan basıncımız ona göre yükseliyor. Burada da sizin o zaman yağınızda muhtemelen bize söylemediğiniz ticari sırda aşınma olmadığı için bu yağ buharlaşmıyor ve sistem içerisine de hem eksimi olmuyor hem de emiş kısmından kötü bir buhar gelmiyor. Ana sebebi ne? Motor tasarımının içine girersen onun birçok sebepleri var. Ha motor kaynattıysa yani sübaplar değil, tamam sübap lastikleri, işte mekaniksel belli yerler, contalardan kaçırma değilse tamam mı? Motor kaynattıysa bunun hikayesi basit. Piston
yağ sekmanı, yağ tutacağı diğer şey. Onu da benim Bunlarla tamir rodaj bakımında abinin bahsettiği şeyleri bloğu, sekmanı, pistonu ben hepsini gösterdim. Yanma odasından yağ neden gelmesi, yağ neden kararır gibi gibi. Okey. Abinin bahsettiği tüm şeyler rodaj bakımı videosunda var. yağın kararmasının ana sebebi bakın yakıttır. Yakıtın yanmayan kısmı ne derler, o kompresyon kaçağından dolayı yağ da karışır. Doğru, Eksisine şöyle. iki tarafı. Bir taraf tamam yağ veriyor o tarafa ama bir tarafta o patlama esnasında o gücü ve yakıtı içeriye verir yağ ve yağı çabuk bozar. Hani burada da bizim mesela şunu diyoruz, hani komplike düşünmek lazım sistemi. Bir yakıt katkısı olarak bu ürünümüzü lütfen kullanın. Yakıt tüm yok. araçlarda. Bu da yağ. Evet. Bunun sağladığı fayda hem sistem temizliği, enjektör ve yanma odası. İki, yakıtın iyi yanmasını sağlayarak atık olayını düşürüyor. Haliyle performansı da Arttırıyor. Motor yağını döndürüyor. Çünkü motor yağını birinci bozan şey yakıt. Ya bu konuşulmuyor. Bir şeyleri konuşmak lazım şeklinde. İkincisi, gelelim yağ teknolojisine. Ne dedik az önce? Baz yağ var dedik. Okey. Bir de yani maça çıkıyorsun. Bir Ronaldo ile işte Messi ile çıkmak var maça. Bir de Ahmet Efendi ile çıkmak var. Şimdi bizim hani diyoruz ya, Ronaldo gibi katıklarımız var. Hani maçı kurtaracak, şey yapacak. Yani sen istediğin kadar bisikosinersine bak. İşte baksın yani hoplasın zıplasın ama bir 100 bin, 200 bin kilometre geriye dönüp bakıyorsun. Bir şeyler çok farklı. O farklılık yapan katık teknolojisi. Katık teknolojisinde de ne diyoruz? Sürtünmeyi engeller. Sürtünmeyi engelledi mi motor yağının üzerindeki yükü alıyor. Ve motor yağı hararete girmediği için de daha düşük ısıda çalıştığı için bu sefer incelmiyor. Stabil kalıyor. Bozulmuyor. Eksiltmeyi azaltıyor. Yani aradığın şey. eksilmenin azalması da aynı zamanda buharlaşmanın azalması. Buharlaşma azalınca da daha temiz hava Kesinlikle. girmiş. Mesela biz bunu paylaşıyoruz. Ege Yağlar'da mesela yağ içme var. 1.4 benzinlerde. Evet. Görüyorum internetten sağ olsun. İşte dışarıdan soğutma, yağ soğutma takımları, bir şey takımları. Yani konunun uzmanıyım diyen arkadaşlara etkileşim yapıyoruz. Ya diyoruz, bakın paylaşım yapalım. Maşallah. Helal olsun. Yani kusura bakma, yani 5-10 bin takipçi olan zaten şöhret oldum diyor. Yani kendini kapatıyor yani. Üst pencereden şeye. Biz bunları hiç o tür mekaniksel bir değişikliğe gitmeden yağ teknolojisiyle birçok şeyi ortadan kaldırıyoruz. Ben bir şey söyleyeyim mi? Yani yağ teknolojisi değil, insanların fikirleri. Şimdi Nikola Tesla olmasaydı şu anda hepimiz koca kablolarla pillerle geziyorduk. İnsan, adam Wi-Fi bile ondan gelme yani. alternatif akımı çıkartmış ne zorluklarla insanlara. Mercedes olmasaydı hala ata biniyorduk. Hatta adam arabayı yaptığı zaman ne gerek var? Ata biniyoruz zaten. Şimdi yenilikler her zaman biraz sancılı süreçli olur. Doğru. Ama gerçekten kullandıktan sonra insanların yorum yapması, korkmasınlar. Kullandıkları zaman eğer hani Şekiller motorları 1250 GS ve 0. Bakın 10 bin daha şimdi arkadaşlar Hayabusa. arkadaşlar ben şahsi fikrimi söyleyeyim. Şimdi motor ya da araba firmaları %2 ya da %3 kazanıyor. Doğru. Yani bir Mercedes ya da ne bileyim bir BMW araba yaptığı zaman bundan en çok kârı bizim devletimiz kazanıyor. Onlar %2, %3 kazanıyor. Şartlı eskitme diye bir sistem var. Bu ekonominin dönmesi için, fabrikaların dönmesi için. Düşünsenize bir şey hiç bozulmazsa o fabrika nasıl ayakta kalır? Bozulması lazım ki parçadan kazanması lazım. Ne yazık ki, aynen ne yazık ki servisler ve üreticiler size belli periyotlar sunarlar. Garanti kapsamı olana kadar. Çoğunuzda şu bile olur. Elektronik bir eşya alırsınız. Garanti süresi gelene kadar bir şey garanti süresi geçtikten sonra şak bozulur. Şimdi motorlarda da böyle. Hani siz 10.000 bakın da arıza olduğu zaman koskoca motoru ya da arabayı yapan %3 kazanıyor ama yedek parçadan %200-300 kazanıyor. Tamam. Şimdi bakın bu senin cebinden çıkan para belki oradan o zaman için koymuyor ama ne yazık ki bu cari bir açığa sebep oluyor. Çünkü bu parçaları ne yazık ki biz üretmiyoruz. Bunlar yurt dışından geliyorlar. Yurt dışına zaten dolar gönderiyoruz oraya. Ve bize bu cari açık olarak yansıyor. Eğer standart olarak motorunuza
bu yağı koydunuz, sıkıntı yaşamayacağını ben kendi deneyimlerimle zaten söylüyorum. Videolarını çekiyorum. Ama sadece şunu yapsınlar. Sadece bir laf olsun diye laf söylemesinler. Ya da hani bizim de bir lafımız olsun. Bizim de bir şeyimiz olsun. Şimdi bizim insanımızda ne yazık ki biraz sürü psikolojisi var. Bakıyorlar, 3 kişi olumlu konuşuyor, 20 kişi olumsuz konuşuyor. Düşünmüyorlar bile. O zaman orası çoğunluk. Arkadaşlar hani bir çoğunluk siyah beyazlıyor diye siz de siyah beyaz demeyin. Siz de neyse onu söyleyin. Bir fikriniz olması için kullanmanız gerekiyor, denemeniz gerekiyor, test etmeniz gerekiyor. Test ettikten sonra diyebilirsiniz ki hey bravo, ben senin yağını koydum, test ettim, denedim, böyle bir şey başıma geldi. Ki ben bugüne kadar duymadım. Hatta bana bir arkadaş hesap sordu. Anlatayım size. Bana dedi ki, ben dedi, ben bu yağı kullandım, motorum gitti. Tesadüf bir sene kamerama kaydetmiştim. Evet, az önce anlattım. Uğur Bey'e attım ben. Uğur Bey'i ben bu adamı tanıyorum. Hatta öyle bir iddia edildi ki ben görüştüler bende vesaire. Biz kendimizden şüphe duyuyoruz ya. Bu adam bu kadar bizi tanıyan diyoruz. Çok kişiyle şey. Acaba kim firma ismi kim? Yani maşallah. Ondan sonra dedim ki hani gel motoruna bakacak servis. Ya benim motor çıktıktan sonra ya ne yazık ki bakın bu diğer markalarda olduğu zaman buna şey yapmıyorlar. Buna bakmıyorlar. Ya, dün mesela bir arkadaş geldi, çok iyi bir yağ kullandığını söyledi. Hatta dedi ki, abi dedi, 3. lira geçtikten sonra şıkır şıkır ses geldi, şıkır şıkır ses geldi, yola çıkmaya korktum. Geri döndüm dedi, yağ boşalttım dip gibiydi, başka bir yağ koyduk, öyle devam ettim dedi. Şimdi o markada olduğu zaman neden gitmesin çıkarttı? Ya, meyve veren taşlanıyor abi. Ya şöyle söyleyelim özet olarak. Bizi yeni tanıyorsunuz. Sağ olsun sektör. Ustalarımıza çok teşekkür ediyoruz. Ya bizden önce ustalar hiç motor yapıyor muydu? Veya siz kullanıcılar işte motor arızası yaşıyor muydunuz? Bol bol yaşıyorduk. Sağ olsun belli çalıştığımız ustaların bize öğrettiği güzel şeyler oluyor. Biz de çalışmaya başladıktan sonra şu paylaşımı doğal olarak sizle çalıştık, ayağımıza sıktık gibi hissediyoruz. Neden dedik? Yani önceden 100 tane motor yaparken şimdi 30'a düştük. Şimdi dediğim gibi yürüdüğümüz yolda bugüne kadar bizim sesimizin çıkmamasının en büyük sebebi biz karada yürüyerek sizlere ulaşmaya çalışıyorduk. Şimdi ne yaptık? Gökyüzünden yani sosyal medyayla bu etkileşimlerimiz özgür bir şekilde direkt özellikle son kullanıcılarla etkileşim kuralım. Ve hiçbir firmada olmayan şeyler var. Bir, ürünlerimiz sigortalı. 2, memnuniyet garantisi. 3, malımızın arkasında da değiliz, içindeyiz. Bizimle de iletişim kurabilirsiniz. Pazarlama satış stratejimizi değiştirdik. Bizim bugün en güzel pazarlamacımız sağ olsunlar ürünü kullanan kişiler. Bana da mesela bak, soruyorlar şimdi bak. Ya. Şimdi bak mesela bir takipçi soruyor. Dayım şunun arasında kalsam hangi taşı yapar? Ya ben de neyle Bak ama ne demiş? Bravo'nun yağ katkısı varmış. Onu da kullanmanın farkı varmış. Biz bu farktan az önce bahsettik. Benim de takipçim demiş ki aslında demiş bu markaya ısınmaya başladık. Bu yağı kullanacak olduk. Ustalar bunun bir dönem reklamını yaptılar ama daha sonra geri çekildiler. Bu da bizde akıllarda soru işareti Hangi kaldı. ustalar? Ya ben az çok tahmin ediyorum. Ustalar dediğinde de dediğiniz gibi birkaç Yani kişi var. şimdi ustalarla dediğimiz gibi hani biz gerçek vatanseverlerle hani şeyler arasında bir süreç var diyoruz. Biz söylemlerimizde samimiyiz. Bizle alakalı vatandaşların hani diyoruz ya kurt kuzuyu boğacak. Sadece bir cevap verebilir miyim? Ne Yani diyelim abi? kurt Yani- kuzuyu boğacak saçma sapan şeyler. İşte nedir? Tesisiniz nerede? Evet onu da Tesisi sormuş. görmek Bir ara istiyorum. gösterecek de öyle bir iddianız olmuş. Yok, sanırım. hayır, Bir ara öyle bir iddiamız gösterecek de yok. hala göstermedi. Bu yüzden güven vermiyor. Tesisimizi neden göstermiyoruz? Bakın tesis bizi Başta da kalite yapan tesis değil. Biz teknolojimizi ön hazırlığını
formülasyonu istiyoruz burada şeyi. Partnerimize söyledik. Böyle bir şey müsaade eder misiniz? Uğur Bey dedi. Bak dedi, Coca-Cola formülasyon paylaşıyor mu? Hayır. Bitmiş ürün. İşlerine gelirlerse alırlar. İşlerine gelmezse almazlar. Bu kadar. Ben arkadaşlara gururlanacakları bir şey daha örnek vereyim. Bakın arkadaşlar, biz Türkiye olarak halı sektöründe Çin'den bir öndeyiz, tamam mı? Çin bizim halı olarak yanaşamıyor. Neden biliyor musun? Neden? Rahmetli Mennan Usta diye bir usta, torna ustası. Zamanında gidiyor bir makineye torna yaparken adam soruyor, diyor ki bu makine ne kadar alındı? Adam diyor ki 3 milyon euro. Ya yok diyor ya, ben diyor 300 bin lira yaparım diyor. Firma sahibi dalga geçmek amaçlı al 300 bin lira yap diyor. Adam yapıyor yani. Maliyetinin Türk bunu altında yapıyor. Maliyetinin altında yapıyor ve İtalyanların 3,5 milyon euroya sattığı makine yerine Mennan Usta'nın yaptığı makine daha kaliteli ve daha ucuz bir üretim yapıyor. Şu anda Türkiye olarak, bak bunu gururlanarak söylüyorum. Ayakkabı sektöründe Çin'den, elektronik sektöründe Çin'den, halı sektöründe Türkiye'yi baş edemiyorlar. Yani gerçekten Türk dediği zaman adamı fuarlara sokuyorlar. Bak, Aynen, fuarlara girmesi yasak olan bir dendiği zaman o çıkar. aynı böyle bir şey. En iyisi bizde ama patent Ferrero. Çay aynı şekilde, buna birçok örnek verebiliriz ama yağ konusunda bravo, iddialı olduğunu söylüyor. Diyor ki yağ konusunda biz gerçekten çok iyiyiz. En iyinin de iyisi diyor. Bunu bilakis ben kendim Atatürk'le ne diyor abi gençlik aracında? Ya arkadaşlar, sıkıntıya düştüğünüz zaman, bocaladığınız zaman, ben mesela biz orada kaldığım zaman şu laf aklıma geliyor. Muhtaç olduğum kudret damarlarındaki asil kandan tutuluyor. Ya bu kadar basit ya. Ya biz abi gerçekten dünyaya görebiliriz. Yani kendinizi, bakın bu tamamen yabancıların size empoze ettiği şeyler. Sen başaramazsın, sen başaramazsın. Başarmışlar abi. Koyunsun. Arslana koyunsun diyor. Koyun. Devam. Başka zaten yok. Testlerimizi de YouTube'dan izlemişler. Önce diğer makinelere de test yapıyoruz. Diğer yağları makinede döndürerek test yapıyoruz. Sürekli test yapıyorum. Ama sizin yağınız da... Arkadaşlar burada rastgele. Şimdi Cumhur Bey'in de dediği gibi, mesela diyorum ya, tamam testte kullandığınız ürün başka, piyasaya verdiğiniz acaba başka mı sorusunun cevabı. Burada gözlemleyebilirsiniz videosunu. Burada Ben kendi depolarımda şeyinizde- koliler vardı. Evet. Bana verdiler, Uğur Bey'le bana verdiler. Dedim ki ya, Kendiniz test edersiniz. bunu test etmek istemiyorum. Güzelce. Şuradaki Hikayesi. koliyi açalım. Ya test aslında çokça kez yapıldı. Ben orada samimiyete Önemli inanıyorum. bir samimiyet ayrı. O gerçekten etkileşim ve empati olarak güzel. Yani burada insanlar, biz de bakıyoruz. Aklımıza gelmeyen onların aklına geliyor. Ya diyor, videoyu kesmişsin. Oradan sonra öbürsünü koymuşsun. Öyle ama benim bir tane videoma bir arkadaş şey yapmıştı. Dakika ne kadar ben analizi 23. saniyede şu yapılmış, 5. dakikada bu. Arkadaşım edit diye bir şey var. Şimdi ben mesela atıyorum, mesela ben şu anda şurada dinleniyorum. Ben her şeyi çekemem ki. Evden çıktıktan sonrayı çekemem ki. Ben konunun özünü tamamen çıplaklığıyla çekmeye çalışıyorum ve becermeye çalışıyorum. Ben profesyonel de değilim bu arada. Yani insanlar zaten, abicim bakın, yediğiniz hamburgerin reklamında gördüğünüz hamburger bile değil. Gidiyorsun hamburger reklamında böyle kocaman, tamam mı? Gidiyorsun el kadar bir şey. Tamam. Ama benim çektiğim videolar mesela tamamen Beklenti bu, olan bu. Yani objektif bir firmayız. Hileyle, hurdayla insanları bir yere kadar kandırabilirsiniz. 25 senelik sektörde geçmişimiz var. Bu işi, bu teknolojiyi biz 20 senedir sahada sunuyoruz. Daha da gelişmiş hale getirdik. Açıkçası daha ileri teknoloji ve bugün bu teknolojiye açıkçası eskisinden daha fazla ihtiyaç var. Neden? Günümüzün araçları eskisine göre çok daha zor şartlarda çalışıyor ve son derece nasıl diyeyim, aşırı sıkıştırma. onunla alakalı da bir şey söyleyeyim, araya gireyim. Kusura bakmayın arkadaşlar, biraz araya giriyorum da özür dilerim abi. Sağ olun, ne demek? Otoblokçu da Şimdi arkadaşlar eski araçlarda şöyle bir şey var. Size anlatmak için. Bu arada Cumhur Bey'i de takip edin. İşte Bravo Endüstri olarak, Bravo olarak lütfen bizleri de takip edin. Yani yapılan çalışmalardan haberdar olursunuz, kampanyalardan, diğer şeylerden. Neydi? Deli Emin. Deli Emin arkadaşımız zaten, kendisi çok sağ olsun. Burada vesile oldu bizlere. Bu arada eski araçlarda biliyorsunuz abi, kocaman bir ön kaput, dev gibi bir motor. Ama şu anda ne diyorlar mesela? Performans. Yani küçücük motordan mesela bir Fiat Albea ya da 1.0 EcoBoost diyor. ya turbosunu çıkarttığın zaman araba 15 kilometre yapıyor. Her şeyi o turbo sıkıştırıyor. O yani küçücük motoru zorlayaraktan yapıyorlar. Şimdi
Süper şarj da eklediler Ha, artık. yani şu var. Teknolojiler gelişiyor, küçük oluyor. Zaten arabayla motosiklet bir değil. Araba 6.000 devir, 7.000 devir çeviriyor. Tamam mı? Motosiklet 10.000 devir, 16.000 devir çeviriyor. Küçücük bir şeye sığdırıyorlar 150 beygir, 200 beygir. Tamam mı? Bunu turbolarla güçlendiriyorlar. Atmosferikte yapıyorlar. Aynen öyle. Arkadaşlar motorlar gerçekten normalde o performansı verebilmek için can çekişiyor. Sizin haberiniz yok. Normal bir eski model bir araba gibi değil yani. Mekaniği fazla olsun. İnanılmaz elektronik devreler. Sakın şurası patlamasın şuraya. Sizin de yapmanız Şimdi gereken kullanılması gereken daha ileri teknoloji. bu şey gibi düşünün arkadaşlar. Yağlama Bunu, ve koruma hani teknolojisi. Evet. hani bu reklamlarda şey var ya işte çamaşır deterjanları reklamı var böyle. Çamaşırı böyle atıyorlar böyle. Moleküller böyle geliyor böyle. Lekeyi buluyor böyle patlıyor orada. Bunu da öyle düşünün. Bunun da içinde moleküller var. Hangi sıcaklıkta neye ihtiyacı var onu şey yapıyor. Yani nanoteknoloji diyor bu. Nanoteknolojinin demek istediği bu yani. O sıcaklığa geldiği zaman o yağı atıyorum mesela kaynama noktasına düşürüyor vesaire. Yani nanoteknoloji demek bu. Yani mili, mikro, nano. Aynen öyle. Metrenin milyonda biri boyutunda maddeye şekil verme ve kontrol edebilme teknolojisidir. Getirdiği şey daha az ham maddeyle çok daha etkin sonuçlar ortaya çıkarabiliyorsunuz. Burada da bizim ne derler üzerine yürüdüğümüz katı teknolojileri bunlar. Ve bunları da bizim paylaşım olarak aldığımız ülkeler Japonya, Kore ve başka ülkelerdir. Dediğim gibi geleceğin teknolojilerini bugünden araçlara sunuyoruz. Bunu yıllardır yapıyoruz. Bu yolda da ne derler zaman harcıyoruz. Hani biz yapan bir şey üretmek ne derler tesisimizin büyüklüğü değil çünkü biz Ar-Ge firması. Yani yoksa tesisin büyüklüğüyle tesisin olmasıyla bu farkındalıklar olacaksaydı kusura bakmayın herkes Bizim grupta da bizim WhatsApp grubunda da biri sormuş mesela. Bak direkt adam şey sizin bütün adresleri vesaireleri gönderdi. Ya insanlar bunu gönüllü ediyorlar. Şimdi Uğur abi aslında söylüyor biz Ar-Ge firmasıyız diye de Ar-Ge firmasının buradaki handikapı şu. Bu yağı Ahmet'ten alıp kendi üzerine etiket yapıştırıp Mehmet olarak sattık. Bu yağı Ahmet'te varsa Ahmet'ten alın lütfen. bu yağı alıyoruz. Ar-Ge araştırma ve Ahmet'ten geliştirme demek. Araştırıyoruz bir yağı, geliştiriyoruz ve kendimize özel patentli, sertifikalı yağ yapıyoruz. Ve bu yağda da en iyinin iyisi olarak da kendimizi addediyoruz diyor. Çok bir şey yaptık ama bunu ne yaparsak, ne kadar anlatırsak anlatalım. Siz uygulamayla Şöyle bir şey görmek var, onu istiyorsunuz. söyleyeyim. Ben bunu kendim söz Sözleri veriyorum söyleyip de uygulayacağım. çıkartanlar sağ olsun sektörde rakip olarak kabul etmediğimiz, muhatap olarak da kabul etmediğimiz, sohbetlerimize de ortak etmediğimiz insanlar fitne veriyorlar ve yaklaşım tarzları bilgi olarak olmadığı için, teknolojiyi de geliştiremedikleri için sağ olsun tesis büyüklüğüyle kalitenin paralel olduğunu insanları ikna etmeye çalışıyorlar. Ama günün sonunda kanına girip de ikna ettikleri firmalarda da bizimle çalışan ve daha sonra kendileriyle çalışan firmalarda da şunu görüyoruz. U dönüşü bir sene sonra geliyorlar. Ne oldu diyoruz. Ya diyor şöyle sıkıntılar yaşadık, böyle sıkıntılar. Yani şimdi bakın kaliteyi oluşturan şey dünyada en büyük servet insanın kendisidir. Ve az önce Cumhur Bey ne dedi? Tesla dedi. Başka bir ustamızdan bahsetti. Doğru mu? Aynen. Ben az Yani önce o şimdi ustamızın arkadaş ne kadar sormuş ya. büyük bir tesisi var ben merak ettim. Arkadaş sormuş ya. Hani abi ürünü iyi diyenler şimdi neden şey yapıyor? Size söyleyeyim mi arkadaşlar? Tek sebebi şimdi bazen insanlar şöyle yapıyorlar. Ne olduğunu delisi oluyorlar. Bak açık açık söylüyorum ben. Kim kızar üzülür vesaire. Şimdi nerede olursa olsun bu belediyede de aynı. Bir insana yetki veriyorsun abi ilk önce gidiyor babasını kesiyor. Yani bir insan bir şeyden dolayı mesela ben bunun reklamını yapıyorum diyelim. Ya ben bu ürün sayesinde bir yere geliyorsam eğer ben üstünü taslayamam. Benim gördüğüm kadarıyla da öyle durumlar var herhalde. Bilmiyorum artık iş sevişmemiz. Ya şöyle söyleyeyim, iş sevişme meselesi değil bu. Yani iş basit hocam. Bizim hayat sistemimiz basit. Zamanımız kısa. Biz etek giyemeyiz. Dansözlük de yapamayız. Tamam. Bizim gittiğimiz yol belli. Mesela Kim ne yaparsa kendi adına yapar. ben o videoları Zaten izledim. hayat hikayelerin biz şunu söylüyoruz. Bizimle alakalı iddiası olan ürün hakkında kötü mü diyor? Lütfen resmi yazı versin. Yoksa biz insanlarla laf elebeliği yapıp kahve köşelerinde yaparak
biz bu yolda ne ürün geliştirebiliriz ne büyüyebiliriz. Anlatabiliyor muyum? Ya zaten birinin yağı kötüleyebilmesi için kötü demek de kötü. Yani kötü demeye dönük olarak APSM standardını sağlıyor mu? Testini yaptık, sağlamıyorsa de ki Okey. sağlamıyor. De ki JASO MA2 standartını veya MB'yi sağlıyor yazmışsın. Yaptırdık, al sana raporu sağlamıyor. De ki sen buna şunu koymuşsun, içerisinde bu materyalleri koymuşsun ama böyle yazıyor ama koymamışsın. De ki bana sen bunda bunu vaat ediyorsun ama sonuç olarak bunu çıkmıyor testlerimizde. Bunlar da yani söylemle olmuyor. Bunu yazılı, bunlara bu yetkileri, sertifikaları, standartları verenler tarafından bu yağın uygun olmadığına dair belgeler gelirse bu yağ evet o zaman kötü olur. Yanlış mı? ya şimdi bakın oradaki süreçte çamur atması kalsın diye bir süreç var sağ olsun. Dediğim gibi süreçte sıkıntı yok. Biz insanlara söyledik çok basit bir şey. Teneke altın suyuna da düşse tenekedir. Altın çamura da düşse altındır. Bizi biz yapan sağ olsun herkesin emeği var. Ama yani bu şirket ne şahsımla var olacaktır ne birilerinin bize iyi bir davranması ya da kötü davranması. Ve burası organik bir şekilde kendini devamlı geliştiren nasıl diyeyim daha da iyisini üreterek daha güçlü yürümeye çalışan ve stratejilerini de acaba daha iyi nasıl yapsak, daha iyi etkileşim hangi arkadaşlara büyütsek diye düşünen bir firma. Ben sana bir şey söyleyeyim mi abi? Sen şimdi Amerika'ya gitsen, mesela örnekleri var. Tamam mı? Amerika'da büyümek kolay bak, ya. adam Türk, Sierra Nevada uzaya uydu gönderiyor. Bunu yapan, başaran Türk. Burada olsa abi yerin dibine sokarlar. Ha, sen bunu bir Amerika'da yapsan, yemin ediyorum belki Az önce söyledim biz 20 dolara aşağı yukarı denk geliyordu. Amerika'da olsa 60 dolar kes şu an evet var. Amerika'dan gelen ürünü şu anda 60 Ama dolara bu perakende. standardı sağlamıyor. Yarısı kadar belki. Yok, yarısı değil, 2 basamak aşağıda. Güzel bir ürün, iyi bir ürün. Hikayesi benzer çünkü niye performans araçlarında ya kullanılıyor. şimdi her yağ benim bildiğim kadarıyla sonuçta bu yağ firmaları tabii ki uzman. Her yağ değişimine kadar erken. Normal dünyadaki gibi. Mesela 10 bin diyor ya. Mesela iyi bir markanın yağını 5 binde bir değiştirdiğin zaman da uzun süre gider ama bu şöyle bir durum bu yağ onlardan da çok üstte bir koruma ve performans sağlıyor. Bunun sebebi şu abi. Yağ bir maden. Maden olabilmesi için belli zaman geçmiş, fosilleşmiş, aşağıda kalmış. Sen bunu yukarı çıkardığında oksijenle, azotla, yani şeydeki havayla beraber bu yağlar etkileşime girdiği zaman bir ömür gidiyor. İkincisi kullanılan aşınmalarla. Üçüncüsü kullanımdaki kaynaklanan egzoz gazlarıyla. Yani sürekli çevresel faktörler var. Buna basınç faktörü var motor içerisinde oluşan kompresörde. Senin buharlaşmandan geri dönem var. Senin atmosfer içerisindeki gelen havanın kütlesel yapısı var. Senin iklim sıcaklığı yani sıcaklık ve soğukluk değişimlerin var. Yanlış mı konuşuyorum? Tüm bunlar bir araya geldiği zaman yağ içerisinde bir ömür, bir standart çıkıyor. Şöyle bir dönem Yani o yüzden yağı kullanma koy ama açmışsın. Bir sene sonra zaten bu yağdan özelliğini alabilmek için yenisini koyman gerekiyor. şöyle bir şey de tavsiye edebilirim, deneyebilirler arkadaşlar. Herhangi kullandıkları yağ motorlarına koysunlar. Fazla değil, bir gün kullansınlar. Bir gün böyle 20 kilometre, 30 kilometre, 40 kilometre gitsinler. Sonra yağı çıkarsınlar, çıkan yağ ne renkte çıkıyor. Sonra bu yağı koysunlar. 20 kilometre, 30 kilometre, 100 kilometre gitsinler. Bir de bunu çıkarsın. Hani ben uzun süreli kullanamam, korkarım diyenler denemek için öyle yapsınlar. Çıkan yağ. Ama bunu da yaparken ben az önce de söyledim. Motor içerisinde yağın tamamını boşaltın. Eski yağ yani İyi temizleme yeni bir önemli. yağ koyarken motorunuzun içerisindeki ne kadar koydunuz? Hacmi 4 litre mi? 4 litre yağ mı koydunuz? O zaman çıkan yağı da 4 litre olarak almanız lazım. Motorun içerisinde yağ kalmaması lazım. Bu bir bardak suyun içerisine bir damla gıda boyası damlattığın zaman geçmiş olsun. Hangi renk Bir de damlattıysan o renk. çok önemli bir şey de söyleyelim bakın. Rodaj yağı konusunda özellikle Çinli motorlarda lütfen motoru alır almaz mevcut yağı boşaltın, iyi temizleyin. Yani yok 300-500 kilometre, 1000 kilometre yapsın beklemeyin. Çünkü rodajda kullanılan yağda soru işareti var. Çin'e gelen motorlarda. Endüstri ne kadar uygun o kadar iyi. Yağ Yani var mı var. orada sıkıntılı bir süreç ve filtrasyon kalitesi de düşük.
Buna dönük olarak sistemde çapak yatakları çizebiliyor. Buna dönük olarak motorunuzun 10 bin 15 binlik ömrü daha rodajda gitmiş olabiliyor. Ondan sonra zaten toplasanız da şey yapmıyor. Bu konuda da çalıştığımız çok değerli şu anda motosiklet firmaları var. Bravo olarak da hani dedim ya size hani katılmıyorum dedim. Önceden işte popülerdiniz, şimdi tam aksine bizim satışlarımız böyle gidiyor. Sadece sosyal medyadaki arkadaşlarla daha sağlıklı. Az önce de dediniz yani kullanımla alakalı verileri, sizin Cumhur Bey'in yaptığı verileri istiyorlarmış. Yani motorda kullanım ve sonuçları diye. Ben veririm. Bu arada ya hazır lafı gelmişken buradan söyleyeyim ufaktan. Arkadaşlar motorcular olarak bu belediyelerle yani düzeltmeye çalışıyoruz, düzelmiyorlar. Önümüzdeki hafta bir projemiz var. Avukat desteğiyle bu belediyelerin ya da nerenin yaptığı çalışmayla alakalı kaza yapan motorcu arkadaşlara ufak bir sembolik Mehmetçik Vakfı'na bağışla tüm avukatlık ve dilekçe örneklerini göndereceğim ki insanlar yani motorcular zarar gördükleri zaman o zararı nasıl tazmin edeceklerini öğrensinler. Bununla alakalı da çok değerli bir avukat arkadaşımızla şu an çalışma yapıyoruz. Çünkü olmuyor abi, anlatamıyoruz. Yolları kazıyorlar, şey yapıyorlar. En azından yapanın da yanına kabul giden de gitti. Ya bunu da navigasyonlara eklemiyorlar. Aslında navigasyonlarda yeni bildirim butonu çıktı. Bu bildirimi sadece vatandaş olarak yapmamamız. Burada kazı yapan, çalışma yapan firmalar da veya kim derse onların da bildirim yapması gerekiyor. Bunu da bildirmesi gerekiyor. Yani şu yolun, şu kilometresinde bir şehir içinden sokaktan bahsediyor. Üstadım bak şimdi çok önemli bir şey. Yapılan şey cezasız kaldığı sürece insanlar cahilliğe devam ediyor. Almanya'da yaşadığımız şey ne? Bir sokakta bir çalışma varsa o sokağı topyekun kapatıyorlar. O sokakta çalışma yapılan kamyon tertemiz yıkanmadıktan sonra şehrin içine girmiyor, en ufak bir toz yok. Dışarıda gezdiğin ayakkabıyla eve girebiliyorsun, ayakkabınla toz yok. Mesela sizin en büyük riskleriniz virajlarda, diğer şeylerde en ufak bir toz olsa, tozun da tipi önemli. Yani paten kaya. Şimdi arabada yine kurtarıyorsun günü. Temas yüzeyi, dört tekerlek bilmem ne, bunda iki En tane azından kaportan var ama motorda aynen. kaporta sen. şimdi bu neye de geliyor biliyor Bunun musun? cezası olmadığı sürece bakıyoruz, müteahhit iş almış, bütün ülke batmış, adam işini yapma derdinde orada. Çer çöp. İstanbul'un merkezinde de şu anda. Yani İstanbul'dan bıktırdılar. Dört tane adam koymuş, gündüz gözü çalışma yaptırıyor E5'inde. Ya arkadaş, ne biçim salak adamsın? Toplumsal olarak büyük bir yıkım. İnsanlar işe gidemiyor, evine gidemiyor falan. 3 kuruşluk iş yapacaksın, 3 milyonluk sıkıntı, 3 milyarlık sıkıntı veriyorsun. Git akşamleyin yap. Yaptığın işi daha planlı yap. Yani adam kafasını öne eğiyor, neymiş 3 kuruş iş yapıyor. Bu bizim sorunumuzun temeli aslında. Neden? Yolda kazı çalışması var. Ben videolarımda neler yapılması gerektiğini öğretiyorum ve öğrenen insanlar onu yapıyorlar. Ama bilmeyenler o çaresizliğe alışmışlar. Tamam mı? Hani şey yapmıyorlar. Hani kendilerini o işleme layık görüyorlar. Biz bu çukurda Kimsenin layık yaşayacağız. görmediği- İşte bu Yani şartlandırmayla kimle uğraşayım, nasıl bu ne yapayım, ne edeyim? bu şartlandırmayla bu yağ değil, şu yağ şartlandırması aynı mantık normalde. Test makul edeceğiz, göreceğiz. kaderimize Benim de nacizane ricam, beni biliyorsunuz. Yani ben adım gibi. Ben deneyeceğim. Sizler de denediğiniz videoları yaparken bunu videoya koyun, gönderin. Diğer taraftan ben de abinin söyleminden yola çıkarak eğer titizseniz gerçekten olmanız gerekiyor. Şu şekilde yapın. Sıfır motor aldığınızda özellikle Çin grubu motorlardan bahsettik. Dediği gibi motoru kullanmayın. Yağını indirin. Bu yağıyla devam edin. Biz de Kesinlikle. aradaki farkı öyle bakalım. En azından diyebiliriz ki Yağ Uğur Bey'e, katkısını da lütfen kullanın. Bunu mesela skuterlarda yarısını motora, yarısını da şanzımanınıza koyabilirsiniz. Yine atıyorum. 20 tane motoru çekiciye yüklemişler. İnsanların normal ne kadar hakkı var bunlarla alakalı söylüyor. Bu arada arkadaşlar, şimdi abim test edecek herhalde. Ben biraz konuya yabancı kaldım. Ben test ediyorum zaten. Sizden şunu da rica ediyorum. Bakın. Kullandığınız zaman bir sıkıntı yaşadınız. Tamam mı? Valla çekinmeden yazın bana. Tamam mı? Bir sıkıntı varsa
eğer ben Uğur abiyle Marka servise et. götür. Çünkü neden biliyor musunuz? Ben şunu gördüm. Bir tane arkadaşımız faturalarıyla beraber Neydi? Deli neydi? Emin. Deli Emin, Deli ha, Cumhur. Deli faturalarıyla beraber Deli biri ya. Nerede bakın, deliler hepsi bir arada. faturalarıyla beraber ben bu yağı aldım. Yağ komple bitti. Bununla alakalı şikayette bulundu. Ondan sonra arkadaşımız kendisi bloğundaki çatlağı çekip kusura bakmayın hata bloktan kaynaklıymış. Çünkü eski. Yani arkadaşlar gerçekten yağ ile çocukları gibi ilgileniyor. Bir sıkıntı da varsa çekinmeden bana şey yapın, ben yani benim bir bağım yani ben Seviniriz. illa da başkaları gibi Seviniriz. kardeşim kötüyü koyma, iyiyi söyle. Yok kardeşim, eğrisiyle doğrusuyla konuşalım. Gerekirse yani sakın şöyle bir şey yapmayın. Bu abimiz kullanacak, memnun kalacak. Tamam mı? Çok memnunum dediği zaman bu reklam yapıyor. Beyler Yani özet olarak yalnız değilsiniz. Bakın biz de konuş ama şunlara dikkat edin. %100 müşteri memnuniyeti yapma şansınız yok. O da birçok faktörü var. Şimdi nedir? Ürün kaynaklı sorunlarla biz ilgileniyoruz. Sorunlu motorları onarırız demiyoruz. Ama fayda verir mi? Evet. Motordaki arızayı biz bilmiyoruz. O mekanikçinin ortaya çıkaracak şey. Doğru ürünü kullanırsınız, bizle iletişime geçersiniz. Bilin ki eskisine göre daha iyisi yapılmaya Çin çalışıyor. malı motorum olsa ben direkt koyarım. Yani Çünkü neden daha biliyor iyi musun? yapılmaya Bir kat çalışıyor. daha güvenlik. O Daha zaman kötüsü adam değil. Çin malı motor aldı. Sıfır motorunda yağ akıttı, bunu koydu. Bilecek ki motorunda yağ ile alakalı bir problem yaşamayacak. Yaşarsa zaten Yok, bravo. şimdi onu diyemezsin. Bakın şimdi. Çin malı motor veya diğerleri. Burada çok basit bir şey var. Az önce ne dediniz? Ürün analizi. Bizim şeyimiz basit. Ürün kaynaklı bir problem varsa az önce ne dedik? Ürünün parti numarası var. Her üretim. O partide de en aşağı her partide 2000 ile 5000 litre arasında üretim yapılıyor. Eğer üründe bir problem varsa aynı partide diğer arkadaşlar da benzer problemlerde de yaşaması gerekir. Ama çünkü bize verilen bu yapısı. Bugün Honda'da da problem yaşıyorsunuz. Diğerinde de. Yani biz burada şu verilen ücretle motorunuzu sigorta altına alamayız. Daha ileri bir ücret ve daha kapsamlı bir servis hizmetiyle bu yapılabilir. Amerika'da yapılıyor. Nedir? İşte veriyorsun sen $1000, uzatılmış sana sigorta satıyor. Artı diyor ki her 5000'de 3000'de geliyorsun sen bize bakıma geliyorsun. Abi garanti O demiş ne de güzel. ben elektronik eşya aldığım zaman bir tane elektronik eşya vardı. Söylemiyorum ismini garantide. Şey olmuştu. Arkadaş dedi ki kılıf alma dedi. Uzatılmış garanti yapalım dedi. Aldık abi. 4. günü kırıldı. 50 tane şey uydurdular. Motorunuzda kendi garantinizi ve kendi limitlerinizi kendiniz belirleyin. Şu anda bizim binlerce kullanıcımız sağ olsunlar garantideki motorlarına Bravo'yu tercih ediyorlar. Ve elde ettikleri sonuç süper. İş ki garantideki motorlarda verilen garantilerde kusura bakmayın belli. Sağ olsun birçok kişi konuşuyor. Motorlarda yaşanan problemler belli. Problem yaşandığında da zaten garanti var mı? Şeyi de söyleyeyim. Eğer motoruna yağ koydun diyelim. Eski motorun, döküntü motoruna yağ koydun, bir şey oldu, ona garanti var. Mesela yeni bir motoruna yağ koydun. Gittiğin serviste dedi ki olabilir bir şey oldu. Tamam mı? Dedi ki bu yağ kaynaklı. Dedi. Resmi yazısını ver. Resmi olarak yazısını versin. Tamam yağ Söylediğinin kaynaklı. altına Lafta imza çıktı. Servis abicim. Yağ kaynaklı olduğunu sonuçta buna kanaat getirip fikir veriyor ya. Yazar mısınız? Deyin çünkü ben Bravo firmasının canını okuyacağım deyin. Ondan sonra o kağıtta Bravo firmasına gelin ki Bravo firması size onun laboratuvarda yağdan mı değil mi olduğunu kanıtlasın. Analiz belgeleri. Bak, Analizini yapsın. hiçbir firma Lafla değil, kolay kolay evrak yapmaz. ver. Söz uçar yazı kalır. Bugün bir analiz bilmem kaç para A'dan Z'ye size kullandığınız ürünün analizi veriyor. Eğer ki ürün kaynaklı çıkmadıysa da servis orada işgüzarlık yaptıysa da o analiz belgesinin de maliyetini birilerinin karşılaması lazım. Bir çocuk oyuncağı değil. Çünkü hayat ciddiyet üzerine. Biz ciddi bir firmayız. Dediğim gibi amacımız birinci önceliğimiz sizlere en iyisini vermek. Tavsiyelerimize uyarsanız, doğru ürünleri kullanırsanız amacımız da size en iyisini vermek. Daha faydalı olacaktır. Yani bu konuda birazcık zorlanıyoruz.
Alışılmış yağlar 10-40 diye herkes oradan devam etmek istiyor. İşte diyoruz ki bak bunu kullanın, yanında da katığı kullanın. Yok diyor, bildiğini kullanıyor. Ondan sonra yine benzer şeyleri görüyor. Vay anam gördüm. Yani bu bir süreç. Dediğim gibi yani piyasada birçok firma var. Biz kendi müşteri portföyümüzde, tüketicilerimizle birlikte olmak istiyoruz. İşte diğer markaları kullanmak isteyenler hayatlarından mutluysa da o şekilde yürümelerinde bir fayda var. Ama dediğim gibi hayatta bir şeylere kendimizi açmazsak eğer yeniliklere gelişimi kapatırız. O da sizin kısır döngüde her zaman dönmeniz anlamına geliyor. Problem yaşamıyor musunuz? Fazlasıyla yaşıyorlar. Yani kulağımıza gelen birçok güzel şeyler var diğer markalarla. Yani ama onları paylaşabiliyorlar mı? Hayır. Gibi. Yani dediğimiz gibi karar en nihayetinde tüketici arkadaşlarımız. Sizlerin olsun. Özet olarak da bizimle alakalı yorum yapan arkadaşlar lütfen ürünleri doğru analiz etsinler, kullansınlar, bizlerle de iletişime geçsinler, doğru ürün tavsiyelerini alsınlar, niyetleri de bir yerlere insanlara doğru bir şeyleri vermek olsun. Yani kendi kendine saçmalamak değil. Biz her türlü onları ciddiye alacağızdır. Açıkçası onları muhatap olarak da kabul edeceğiz. Böyle de güzel bir şey. Ve gerekli cevapları en güzel bir şekilde vermek isteyeceğiz. Ama bizim ürünlerimizi kullanmayıp tutup da durumdan fayda çıkarmaya çalışma. İşte Bravo sağ olsun şu anda sosyal medyada gerçekten güzel bir gündem. Vatandaşın normalen 1000 izlenen videosu 3000, 5000 izleniyor diye bizi de yanlış yerde şey yapmaları hoş bir şey değil yani. Ya da bir Dubai çikolatası şimdi benim damak zevkime uygun değildir, ben beğenmedim diye o Dubai çikolatasını kötü yapmaz. Ya da abim çok beğenmiştir. O da Dubai çikolatasını dünyanın en iyi çikolatası yapmaz. Burada kesinlikle herkesin damak zevki farklı, renkleri, zevkleri herkesin farklı ama yağ konusuna gelince bu yağ en iyilerden biri Bir de diyebiliyoruz. şöyle bir güzelliği var. Şu anda kaynağıyla görüşüyorsunuz. Yani şu anda bir problem de orijinal doğru yağı bulabilmek problemi. Yani Bravo en nihayetinde orijinal. Yani bu çok önemli bir değer. Birçok markanın dediğiniz gibi şeyleri var. Yan ürünleri, replikaları var. Burada siz X marka diye aldınız, çok da para ödediniz ama replika aldınız, geçmiş olsun. Ama işin kötü tarafı abi, replika yağ aldığın zaman ya ben X markayı koydum da böyle kötü oldu, bir daha bunu kullanmayın diyen yok abi. Ama söz konusu yerli mal olunca Yani o konularda biz bunu normal kabul asgari ediyoruz. Bu insanların bugüne kadar getirilmiş eğitimiyle alakalı. Bunu çok yaşıyoruz. Bunu biz normal kabul ediyoruz. Yani maalesef de demek istemiyorum. Hoş bir şey değil bu açıkçası. Ama insanların eğitimleriyle alakalı, işte yerli mallara bakış haklılar mı? Belli bir noktada haklılar ama ümitsizliğe kapılmayıp bu yolda arayışta olmanızda fayda var. Yani gerçekten hani bizle alakalı değil. Yerli firma olsun bakın bunları destekleyin. Ama samimi doğru firma olsun bir yerde yürümek istiyor. Lütfen destekleyin. Dönüp dolaşıp çünkü onlara ihtiyacımız var. Yani bu bir ne derler karşılıklı ekonomik savaşın ana şeyidir. Yani yumurta mı dersiniz? Ondan sonra kuluçka mı dersiniz? O kuluçkalardan oluşacak şeylerde oluşacak iyi firmalar da bu ülkeyi bir yere taşıyacak şeyler. Bizim bunlara ihtiyacımız var. ben burada bir şey daha fark ettim abi. Burada şu an bu Dacia Motofest'te sizden başka yağ standart olan var mı? Yok. Ya diğer firmalarla alakalı. Yok şimdi son demek istediğim dakikada şey haber şu. verdiler. Demek istediğim şey şu. Burada Dacia Motofest'te şu an tek yağ standı burası. Benim dikkat ettiğim noktaları değinmek Madeni istiyorum. yağına sponsoruyuz. Dacia Motofest'in bu arada. Diğer taraftan yaklaşık 2 saattir buradayım. Allah arttırsın abi. Sürekli bir satış var. Bunun da yağ kötü olsa ya da bu kadar motorcu, hepimiz seçici insanlarız. Genelde rastgele gelip de motoru yağ almıyor olsalar gerek. Yani ciddi bir satış var burada. Demek ki memnun olanların da paylaşmaması da ayrı bir. Ya genelde memnun bizi- insanlar bakın hani az önce Onur Bey dedi ya bunlar normal hani süreci yaşayan insanlar, yoluna devam eden insanlar. Ama sağ olsun hani memnuniyetsiz dediğimiz arkadaşların çoğu ürünle alakası yok. Yani öyle bir fanatik olarak karşı tarafta bir duvar yapıyorlar ki ve hani mantık yok. Hani biz diyoruz cevaplayalım. Çünkü adamın cevaplanmaya isteği de yok.
Yani duvarları kapatmış, bizim notumuzu vermiş. Karşı taraf işte o kadar problemli bir ürün olsa da onu da almış başka yere çekmiş. Yani ortada zaten bir mantık yok. Ama bu savaşın içerisinde dışarısı ne görüyor? Tabii ki sesi çıkanı görüyor. Şimdi biz de artık sessiz kalmamaya başladık. Biz de iddia eden lütfen iddiasını ifade etmek mecburiyetindedir. Yani kanuni olarak da bunu istiyoruz dedik. Yok öyle çünkü bu bir ahlaki zemin. Yani hiç kimsenin tutup da sosyal medyayı bir şantaj aracı, işte sosyal medyayı başka firmaları zedeleme veya keyfi olarak onlara metazoru yaptırma aracı olarak kullanma şeyi yok. Çünkü büyük firmalar böyle yapıyor. Büyük olmanın da birinci kuralı kendi altyapını oluşturmak şeklinde. Şimdi biz de o tür davranışlara giren arkadaşlardan madem sesleri çıkıyor, lütfen sesiniz çıksın ama söylediğinizin altına öyle hani kaçak dövüşmeyin. Yani bizim ömrümüz kısa, zamanımız kısa. Lütfen yazılı verin. Söylediğinizin arkasındaysanız bize de ispatını yapabileceğiz. Çok güzel sürecimizde. Yoksa işimiz gücümüz yok. İnanın sosyal medyada bu arkadaşlarla uğraşmaktan Ar-Ge konusunda ya da yeni ürün çıkarma ya da siz müşterilerimize daha iyi ürünleri verme konusunda bu sefer zamanımız azalıyor. Yani inanın yani şeytana gerek yok. Geçiyorlar. Yani ürünü kullanmış olsalar gam yemeyeceğim. Yani biz kendilerinin ürünü götürüyoruz. Lütfen diyoruz aklınızdaki çünkü niye kitlelere mal ediyorsunuz? Etkileşim yapıyorsunuz. Alın yok diyor. Ben diyor kullandım bilmem ne. Ya diyoruz aldığın ürünü kimden aldın? Fatura ortada ürün yok. Belki de asparagas bilemeyiz. Ya asparagasın, daniskasın. Şöyle bir şey abi, sen kendince firma olarak satmış olduğun ürünün total şeyini biliyorsun, adedini. Yani litre bazında konuşalım. Örnek veriyorum, yıl bazında 10.000 ton yağ satıyor. Çok fazla. Yani örnek veriyorum. Para. Şimdi şu anda da çok şükür. Şimdi bu kadar satış olan adet içerisinde size gelen şikayet yani şikayet diyelim biz ona. Binde bir. Binde bir hangi markada? Yani bakın biz Her üründe, her bırakın bu markada var. kalitede ürünümüzü Bravo'nun. Burası Extreme serisi. Bizim mesela standart ürettiğimiz ürünlerde bile Türkiye'nin en büyük yedek parçacılarının tedarikçisiyiz. Onların bize söylediği, biz sizi çözemedik bakın. Yani hata noksan ispat etmeye çalışıyoruz yani müşteri dönüşleri. Normalde işte nasıl diyeyim size binde 30'larda yani her 1000 tane üründe 30 tane 40 tane şikayet ve dönüş. Sizde ise 10.000'de bir. Bu da hiç kabul etmez. Çünkü nasıl oluyor böyle? Biz mi ölçemiyoruz sizi dediler. Bakın dedik anlatmak istediğimiz bu. Bizim mezhebimiz belli. Mezhebimiz geniş değil. Tam da bu nokta reklama Aynen. ihtiyaç duyulmayan o. Kesinlikle. Süreçte hiçbir zaman risk almıyoruz. İstediği kadar karşı taraf ucuz ürün istesin. Eğer yapabileceğimiz bir şeyse okey diyoruz. Yapamayacağımız bir şeyse kusura bakmayın biz sizle çalışamayız diyoruz. Yani bizim kriterlerimiz, önceliklerimiz birazcık farklı. Ha bu ürünlerimizde de ne diyorum? Zaten farklı bir boyuta taşıdık. Kendi ağzınızda diyorsunuz. Neden ürünler pahalı? Kalitenin bir maliyeti var. Ve bunu da kusura bakma herkes alamaz. Bunu akıl mantığını doğru yürüten, az önce ne diyorum? Ödediğiniz paraya bakmayacaksınız. En iyinin iyisini isteyenler Aynen. alabilir. Müşteri odaklı hizmet ve bunun getirdiği kazanç önemli. Yani önemli olan kaç para verdiğiniz değil, bunun karşılığında kaç para aldınız. Bizim derdimiz o. Yoksa fiyat rekabeti işte Ahmet olmuş. İnanın ne şu anda pazarın işte kırmızı şişelerine, ne sarı şişelerine, ne mavi şişesine hiçbirinin fiyatına piyasada bakmıyoruz. Biz kendi dünyamızı yaşıyoruz. Biz diyoruz ki biz başka firmaların fiyatlarıyla değil, sağladığımız faydayla konuşulalım. Yani Zaten daha önce de bahsettiğim satın almak isteyenler web sitesinden zaten online satış. yani web sitesinden olabilir. Web sitesinde mesela şu anda hazırlanıyor program. O konuda bir eksiklerimizi gideriyoruz. Türkiye çapındaki işte düzgün bayilerimiz, ürünlerimizi satan yerlerin de isimleri oralarda satın alabilirler. Yaşadıkları bir sıkıntılar varsa bizlerle paylaşabilirler. İlerleyen dönemde Bravo'nun gerçekten dört dörtlük satış noktaları oluşacak hizmetiyle birlikte. Ve bu konuda da çok radikal olacak. Çünkü bizim için en önemli şey son tüketici. Bakın yani bu şirket sizin için kuruldu. Ve bu döngünün doğru şey yapılması lazım. Ve bizim o hizmet ettiğimiz arkadaşların kesin müşteri memnuniyeti önemli. Dertleri önemli. Onların o sorunlarını çözülüp bu hayatta ne derler hani sorun yaşamadan. Mesela sen yaşamışsın.
Halbuki böyle bir düzenin içerisinde bir servisten hizmet alsaydı belki o sorun daha az. Yaşanmıyor. Çünkü en büyük problem sadece bizim kaliteli ürün vermemiz değil, aynı zamanda bunun çok iyi bir servisle ve doğru kişilerle birlikte sunulması. Yani yoksa Her bizim, seferinde değindiğimiz eski yağın doğru şekilde yani tahliyesi. bizim mesela ürünümüzün analizini yapmak basit. Kimyasal ürün yani. Üründen yeter ki problem olsun. Bak, sigortalı, memnuniyet garantili. En basit yağdaki sorun çözülür. Yani ustanın da rafında ürün var. Ürünün ne derler, üretim barkod numarası, her şey var. Hemen analizini yapıp üründen kaynaklısı arkadaşım, sıkıntı yok, buyurun. Ama ona gelinceye kadar 50 tane faktör var. İşte üretilen makinenin şeyleri, ustanın yaptığı hizmet, şunlar bunlar. Yani Ben çok teşekkür ederim. ben teşekkür ederim. Umarım dediğim Harika gibi ben oldu. deneyeceğim, deneyimimi paylaşacağım. Siz de deneyin. Seviniriz. Siz de Yani birçok paylaşın. ürünü birçok yerde Ya Uğur Bey açık bu konuda. Ve Deneyen tüketici paylaş, aksini yorumları iddia ediyorsan bunun kesinlikle ötesi bakın. Ama karşısındayız diyor. doğru ürünü kullansınlar, tavsiye ettiğimiz. Yani kendi bildiklerini değil. Yani aynı yoldan gidersin hep aynı yere Doğru ürün konusunda tereddütünüz varsa da yine yazıyorsunuz. Kendileri size marka, model, araca göre, kullanım Kesinlikle. tarzınıza göre doğru yağı zaten Kesinlikle. öneriyorlar. Lütfen. Yani o konuda da rica ediyoruz. Bizlerle etkileşime geçin. Onun harici toplu satın alma yaparak, siteye üye olarak, işte ne derler, Bayi kanalları gibi. kesinlikle. Yani bu konuyu da açtık. Güzelce. İşte birlikte satın alma yaparak çevrenizle maliyetleri, yani en iyi kalitesini çok uygun fiyatlara da alabilir. O sistemi oradan yönetebilirsiniz. Çevrenize de tavsiye etmenizi Hem tavsiye kullanacak ederim. olanlara hem ticaretini yapacak olanlara videoda aslında her şey detayıyla fazlasıyla son noktalarında Kesinlikle yani. olmuş oldu. Gerekli tüm cevaplar var. Daha fazlası için de site üzerinden iletişim. Sadece Uğur Bey'le motosiklet grubu değil, 200 otomotiv grubu, ürün gamı. kamyon, traktör, iş makineleri, marin hepsi mevcut. Sitede yazmayan ürünler konusunda da altyapımız kuvvetli. Dediğim gibi iletişime geçip onları da talep edebilirsiniz. Çok teşekkür ederim Uğur Bey. Ben teşekkür ederim. Sizler de umarım samimiyetime güvendiğinizi biliyorum. Beni de biliyorsunuz. Boş yapacak biri değilim. Size bu yayını yapmadan önce enine boyuna oturduk, konuştuk. Ben ikna olduktan sonra, ben tatmin olduktan sonra yerlilikte ağır bastığı için böyle bir çekim yapma gereği duydum. Devamı gelecek, kullanımlar gelecek. Ben değişik değişik de testler yapacağım. Yani sadece bakın bu yolda biz size bir testler ücretsiz ürün tedarik etmek isteriz. Bu birincisi. İki, Ar-Ge konusunda dediğim gibi biz hani bu çalışmaları Ar-Ge olarak kullanıyoruz. Devamlı veri alıyoruz erişimde. Sizler de doğru bir şekilde şey yapıp bunları insanlarla bizim buna ihtiyacımız var. Yani sadece hani duygusallık güzelse bu tarafa değilse bu tarafa konusu bizi de yoruyor ister istemez. Dediğim gibi burada ilerleyen saatte sosyal medyada çok daha kuvvetli bir altyapıyla şey yapacağız. Çünkü biz gerçek kendi etkileşimimiz alanımızı bulduk. Sosyal medya ve internetle son kullanıcılara direkt ulaşabilmek. En güzeli de bu. Yani birebir son kullanıcıyla doğrudan yani yarış iletişim. pistleriydi, şeyde hepsi dalavere. Arada Yarış pistinde aracı kullanılan kullanmadan. ne işte? Suat abicim sana da ayrıca teşekkür ederim. Bak samimi söylüyorum abi, yani dediklerim gerçekten hakkıyla doğrudur. Hiçbir şekilde ekranı çıkarmadı yoktur. Artık tanıyanlar, bilenler 1000 kişiyi geçtik gruplar içerisinde. Beni az çok birçoğunuzla da yüz yüze görüşmeyi tercih ediyorum. Burada da var takipçilerimizden sağ olsun gelenler. Çadırlarımızı bile yan yana kurduk. Yani ben paylaşacağım, sizler de alın, kullanın, paylaşın. Ama neden alın, kullanın, paylaşın diyorum. Çünkü ürünle alakalı bir problem varsa bunu paylaşın gibi derim. Birazdan sizlere de o testi de arkadaşlar yapacak. Siz de gelmişken lütfen onu görün. Sizin gözlerinizden de olayı şey yapmanız memnuniyet verici. Ama seve seve Şeklinde. buradan test yapmaya geçelim. Yani burada da biz sizlere değişik ürünlerden vermek isteriz. Bunları lütfen objektif bir şekilde, bakın objektif. Hani biz size ürün verdik diye yani bizim değil. Biz de birlikte etkileşime geçin, kullanın, sonuçları lütfen ne gördüyseniz onları paylaşalım sitelerle. Tamam, ben Çünkü de bu bir kitlelerin konuda ona ihtiyacı var söz yani. veriyorum. Güvenilir doğru insanlara. Yani burada da sizin de kendinizi kusura bakmayın geliştirmeniz lazım. Nasıl? Takipçi sayısı olarak neden o 100 bin, 200 bin olmuyor?
Yani böyle güzel bir arkadaşımızın daha büyük kitlelere ulaşması lazım. Yoksa ulaşamadıktan sonra elmas olsa bir yere kadar, doğru mu? Doğru kesin. Bunu hep birlikte yapmamız lazım. Yani doğrular birbirini kurtarmamız lazım. Doğru. Şimdi burada yayını Takip keseceğim. edelim. Çünkü diğer canlı yayını da orada başlatalım. Yayınlar çok Aynen. uzuyor, karışmaması için. Hakan İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Diğer canlı yayınla ürün test videosuyla devam edelim. Çok teşekkürler. Testi güzelce şey yapalım.